hayali dostum. Merhabalar. Bu gece yine birlikte olacağız. Hemen bakıyoruz. Kick'te sorunsuzuz. YouTube'u beklemekteyiz. YouTube. Yes, YouTube'da da online'ız. Çok hızlı bir şekilde hemen birkaç ayarımı da kontrol ediyorum. Abi galiba benim artık introsu falan yapmayı öğrenmem lazım. Yayın introsu falan işlerine de. O kadar üşeniyorum ki bunları yapmaya. Ve o kadar gözümde büyüyor ki. Anlatamam sana arkadaşım. Anlatamam. Vallahi anlatamam sana. Alrighty. Ufak dokunuşlarımızı da yaptığımıza göre oyunumuzda da bir problem yok. Let's go diyoruz o zaman. Bugün yine böyle chill çok bir şey düşünmeden farm atmayı planlıyorum açıkçası. Saat de 8 olmuş. Hemen o zaman Together birden başlayaraktan, hatta test Tankistan'dan başlayalım. Günlük farmlarımızı, NPC farmlarımızı yapalım. Sonrasında günlük farmımıza başlayalım. Dediğim gibi daha önceki yayınlarda da hani yamaya kadar yeni bir karakter, yeni bir build üstünde çalışmak istemiyorum açıkçası. En son yaptığımız build ile devam. Yamada bakalım neleri düzeltecekler, neleri baltalayacaklar. Ona göre yeni bir build bakacağız. Ama şu an için yeni bir build yapmayı düşünmüyorum. Greenwich gel bakalım. Oo güzel. Ver ama paramız az. Paramız az. Nasıl yapacağız onu? Paramız biraz az. Satalım. Ne var ne yok satalım mı? Bu kalsın, diğerlerini satalım. Crit chance 9 kalabilir. Movement speed 14 var, bu da kalsın. Bunu sat. Bunu da sat. Bunu da sat gitsin. Baş ver. Sat gitsin. Yüzüğü tutacağız. Bunu da tutalım. Bunu sat. Bunu bakacaktık, unuttuk. Sattık artık. Crit chance 10 var. Tut tabii ki. Tabii ki. Şöyle tıp. Execute low enemies var. O da dursun. Tamam. Pat. Sende neler var bakayım Mirameri. Okey. Pat. Gidelim Finli'ye. Bir ara pot da yapmam, yemek de yapmam lazım. Evet. Bunu ver. Bunlar kalsın. Efsunlara bakıyoruz. Damage increase'li, focus gain reduce'lu yok. Efsunlar da işimize yaramaz. Damage increase, attack speed reduce zaten işimize yaramaz. Crit damage 19 var, ver. Crit chance 7 çok düşük. Crit damage 19 ver. Yok. Durable mı bu? Vallahi durable. Dark leather. Durable. Ver dursun. Kenarda dursun. Durable'ı severiz. Bununla da işimiz yok. Burada işimiz yok. Burada lightning 10 var. Hadi ver. Nerflenecek ama tutalım biz yine de. Ne kadar nerflenebilir ki lightning yani? Ne kadar nerflenebilir? Durability 71 var. Tut. Envanter daha da olmadı. Neredeydik biz? Together'da mıydık? Tankistan'daydık. Tamam, Together sırada. Tankistan'ı da boşaltalım. Ondan sonra
Hangisiydi? Testing. Ultiox'un namı diğer. Ultiox'un real miydi? Bir boşaltalım, hortumlayalım. Ondan sonra eşyaları koyacağız da nereye koyacağız bilmiyorum ya. Galiba yeni sandık yapmam gerekecek evde. Yes, yes. Yes, maalesef. Yeni sandık yapmam gerekecek. Greenwich'ten başlayalım şimdi. Hop hop, ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Abi olma bir şey. 2 dakika bir şey olma. Para bitti. Para bitti. Abi para bitti. Abi para bitti. Abi para bitti. Şunları satacağız o zaman. Sattı mı gitsin. İhtiyacımız olmayan legendary'leri satıyoruz artık. Para lazım. Para lazım arkadaşlar. Yani in game. Oyun içi. Koş 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 koş. Ne olur Finli'de çok pahalı ve güzel şeyler olmasın. Paramı bu Finli'de bitirmek istemiyorum. Aslında item almasam da olur galiba ya. Yani Amber'ları alsam daha ve taşları alsam daha makul. Bu ne alemde? %27 çok. Çok anneciğim çok. Focus Cost Reduce %10 var ama ya. Yani %9. Yok, item bakmayacağım ya. Sadece Radiant bakacağım. İtemlere şu an gereksiz para harcamak istemiyorum. Onları boş verelim. Ve buraya girelim. Sonra Finalistan'a gidelim. Farm atalım. Ne yapalım? Chill chill farm atalım. Ne yapacağız başka? Yüklenir misin acaba? Lütfen. Bu kadar uzun sürmez misin acaba? Lütfen. Teşekkür ederim. Greenwich nerede? What the fuck is going on bro? İnternette de bir sıkıntı yok. Ne oluyor? Şu dalak böbrek, bunları alalım. Bunlar lazım olur. Gerisine dokunmayacağım. Bitti zaten. Para bitti. Para kalmadı. Para bitti. 4 tane real mi döndük? Para bitti. Abi alo alo. Ne oluyor? The fuck is going on bro? Ne oluyor? Tek başımayım serverda, hani başka biri de yok. Ne oluyor? Alo. Bu ping ne? Sakin ol. Sakin ol abi. Oo, bunu alamıyoruz. Nasıl alacağız bunu? Satsak da alamıyoruz. Şunları satarak alırız ya. Aynen. Bunlara ihtiyacımız yok nasılsa. Tamam. Tamam. Finalistene gidip farmlama zamanı. Ne buluyorsak satıyoruz, ihtiyacımız olmayan her şeyi. Biraz gold yapalım bu karakterle. Çok az parası var, çok az. Biraz gold yapalım, gold yapalım. Bunu buraya koy. Bunları da buraya koy gitsin abi. Koyamayacağız, yer yetmeyecek ki. Şunları şuradan al. Dur, yüzükler burada kalsın sadece. Eşyaları buraya koy. Hatta yüzükleri de mi oraya koysaydık?
Buraya koysaydık. Yok, bunları da al. Bu yüzükler burada dursun. Gerisine bakarız. Şimdi başka taşlar var. Taşları maçları koyalım. Ivır zıvırları koyalım. Pişmemiş bir şey yok. Pişmişleri yerine koyarız. Çıkar ayak. Daha buradan pişmemişleri de pişirelim. Lan bunu koy. Bundan bunu koy 4 tane. Bunu koy 5 tane. 3 tane. 5 tane. 4 tane. Sonra şeyleri koymadık değil mi? Evet. Taşları ve emberları koymadık. İyi vardı. İyi vardı. Bunları da koyduk buraya. Geldik bunları da koyduk buraya. Okey. Econite mı peki? Pestilence mı? Sanki para yapmak için Pestilence daha mantıklı. Sanki. Emin değilim ama şeyleri almadık. Rookery farmını yapmadık. Onu unuttuk. Al buradan Torsinörleri, Morovları falan filan fiş mekanları. Kaç tane? Ver hepsini. Ne kadar varsa ver hepsini abi. Tamam. Bir daha turluyoruz babalar baştan. Saygı hoş geldin, hoş geldin. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Nasılsın babuşum? Umarım iyisindir. Keyifler şukulodur. Tankistan'dan başlayalım. Tankistan'dan başlayalım. İyi vallahi bugün bir yorulmuşum böyle fiziksel olarak bir yormuşum kendimi. Ama eve gelince fark ettim. Çıktık yürüdük böyle benim ikizle. Hiking yaptık moruk. Elitler öyle diyor, hiking. Çıktık ormanda yürüdük falan böyle dağ taş tırmandık falan. Çok sardı, özlemişim, bayağıdır yapmıyordum. En son 1 yıl 2 yıl önce falan yapmıştım yani. Sardı. Bir enerjim geldi kendine böyle bir yandan da. Hani bedenim yoruldu ama o ormanın, doğanın enerjisiyle ben nereye gidiyorum ya? Buradan gideceğiz. Yukarıdan çıksaydım keşke, neyse. Kendime geldim yani. Çok keyifliydi babuş. Aga be, evet işte. İstanbul'un en boktan yanı o. Yapabileceğim maksimum aktivite sahile falan gidip çimlere dokunmak. Hani doğal anlamda. İşte denize ayak sokmaca, ayağım sana girsin hesabı. Onun dışında çok bir aktivite yok İstanbul'da doğa anlamında. Yani arabasız gidilecek mesafede. İşte Belgrad Ormanı falan filan diyorlar, oralar var da. Ölme yani, oraya gideceksin de. Oraya gidene kadar zaten trafikte çekeceğin stres. Orada atabileceğin bir stres olmuyor artık yani. Ayvalık'ın o yönünü seviyorum ya. Güzel burası. Bir yanımız deniz, bir yanımız orman. Kışın ister ormanla götünüyorsa ister yüz. Hani benim çok yemiyor kışın yüzmeye. Bir ara başlayacağım ona ama ne ara bilmiyorum. Daha giderken kafanda dönüşe hesaplıyorsun abi. Evet, büyük şehrin handikapı o ya. Her şeyi böyle planlamak zorundasın, etmek zorundasın. Saat, dakika hesabı hep. Onlar sıkıntı ya. Sıkıntı. Oo, Dragon gelmiş. Hoş geldin Dragon. Hoş geldin. Hoş geldin. Yani burada hiç öyle dertlerimiz yok abi. Biraz size nispet yapayım. Biraz sizi kıskandırayım. Mesela bir yere yetişeceğim mi? Abi diyorsun yarım saat önceden çıksam yeter. Çünkü yetişiyorsun yarım saat içinde. Nereye gidersen git. Hadi. Trafik yok, bir şey yok. Gitsen sıra bekleme yok hani. Ha, yazın var. Yazın var. Ama kışın öyle dertlerimiz yok. Yani yazın bayağı turist muhabbet geliyor da oradan böyle birazcık işte kalabalıklaşıyor şeyler. Selam babuşum. Hoş geldin. Farm yapacağız birazdan bu arada. Şu an NPC farmlarımızı atıyorum. Ondan sonrasında farm'a geçeceğiz. Yine bekleniyorsunuz efendim.
İsteyen varsa gelebilir. Saykocuğum sen de aynı şekilde. Pestilence'le başlayacağız. Ama full tur atacağız muhtemelen. Speed farm yapmayacağım. Para lazım çünkü. Düşen şeyleri ala sata. Karakterde altın kalmadı. Bütün altınları yedik. Altınları takıları bitti mi? O şekil bitirdik yani. Birazcık altın yapmak lazım. Şimdi Finalistan'a gidelim. Finalistan'dan da alalım. ıvır zıvırları. Dolarlar, eurolar gitti mi? Şibadak şu yüklemeler şibadak çok uzun şibadak. Pat. Çıkalım evden. Pat. Olur. Beklemekteyiz. Biz buradayız. Hiç problem yok. Xbox kullanıyorum da hangi modeli bilmiyorum. Şu işte. Beyaz. Dümdüz. Beyazı ve siyahı seviyorum. Gri, beyaz, siyah bu renkleri seviyorum. Çok renkli bir kişiliğim vardır. Ya canlı renkleri de seviyorum da genel olarak kıyafette falan ya da eşyada bu renkleri daha çok seviyorum ya. Eskiden daha renkli şeyleri severdim ama artık ruhum mu yaşlandı, ruhum rengini mi kaybetti bilmiyorum. Psikolojik çıkarımını siz yapın arkadaşlar. Ben uğraşamayacağım. Dümdüz beyaz Xbox controller. 360 mı oluyor bu? Kaç oluyor? Xbox X mi oluyor? 360 olmuyor. 360 mı kaldı? Benim işte konsolların takip etme şeklim. PlayStation ne güzel. 1, 2, 3, 4, 5 diye gidiyor abi. Xbox yok 360 yok. Xbox X yok. Xbox X, Xbox X. Yakalayamıyorsun onu. Yetişemiyorsun yani. Haksızsam haksızsın birader deyin. Ben de tamam diyeyim yani. Hatalıysam arayın abi. Hatalıysam arayın. Ama A tuşu çok hassaslaşmaya başladı. Birazcık mokokolardayız yani maalesef. Tak. Az buçuk bundan var. Başka ne var üstümde koyacağım bir şey var mı? Yok. Onlar kalsın orada biz başlayalım farmımıza. Şey vardı bundan önce bende. Burada mı? Dur göstereyim burada bir yerdeyiz. Burada bir yerde olacaktı yatağımda herhalde ya. Bu şeyin Logitech'in bir tane şeyi var ya. O zaman hemen Together'a geçiyorum. Alright. Logitech'in meşhur böyle PlayStation 2 çakma kontrolleri var ya. Onu kullanıyordum abi. Bir dakika yer yok tabi. Şu an şöyle yapalım. Tamam. İstersen sesli de gelebilirsin. Sahikucum. Aynen. Bayağı sarıyordu o. Ama onun da galiba B tuşu mu ne gitmişti. B ya da Y tuşu böyle mokok olmaya başlamıştı. Salmıştım öyle. Bir de sağ joystick'in kliği tam basmıyordu. Dedim alıyorken Logitech diyorum. Xbox alalım da. Evladiyelik olsun. Bunlar da böyle çok evladiyelik değilmiş yani. Yersen. Sözüm ona evladiyelik. Yersen. Benim aşağı inmeme gerek yok ki. Kanka ışınlayacak mı beni? Çalışmıyor. Kıyafetim gelene kadar çalışmadı. Shallows'tan başlayalım bu arada. Şöyle şeye de geçiyorum. Yayın sohbete. Ben seni yayın sohbete davet etmemiş miyim ya? Etmemişim.
Davet edeyim ben seni yayın sohbete. Sen de artık ekiptensin abi. Ben onu unutmuşam. Onu unutmuşam. Dolarlar, eurolar bitti mi? Ça 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 Alo. ça. Alo. Hoş geldin babuşum, hoş geldin. Hemen Ses geliyorum. ayarlayacağım. Pazartesiden falan sayabilir misin? Efendim, ha pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cumartesi, Hah, tamam iyi şu an gayet iyi. Teşekkür tamam. ederiz. Rica ederim, rica ederim. Ah, ah, oh. Kafamı derdim galiba bir tık. Efici var mı? Efici basmayayım diyorum ya. Full şey farm atalım. Böyle suyuna ekmek banmalık Okey. farm atalım yani. Ben şöyle suyuna ekmek banıyorum. İlk önce bir temizliyorum komple. Hı hı. Sonra basıyorum eficiyi. Sonra komple yine temizliyorum. Eficiyi bastıktan sonra chestler bir daha spawn oluyor. Bir daha. Evet. Oluyor mu öyle ya? Aynen. Bir dakika, her kademe atlattığında tekrar resetleniyor mu bütün moblar? Yani şu an mesela chestler duruyor ya. Tamam. Burayı test Ha, break yaptığında yine chest Ha spawn sen oluyor. tamam chestleri Chest'in diyorsun. bittikten sonra Okey bir daha okey. chest spawn oluyor. Ben o kısmı atladım. Onu anlamadım. Eyvallah eyvallah. Onu biliyorum evet de ben abi hiç chest run yapmıyorum ya. Çok gözümde büyüyor. Yapmak lazım aslında ama doğru diyorsun. O zaman öyle mi yapsak ya? Materyal de farmlayalım bir yandan. Öyleli farm atalım. Ne dedin o işe? Sen bilirsin. Ben okeyim. Full artı full. Acelen yoksa yani full artı full öyle yapalım. Yok acelem yok. Sandıklı mandıklı, balıklı malıklı. Çünkü bir ara pot da basmam Aynen. lazım. Kim bilir ne kadar malzeme kaldı onlardan da. Bilmiyorum. Balıklar bazen güzel şey atıyor ya. Şeyde evet Ember member açısından da yani güzel sürprizler yapabiliyor. Bilbi Milyoner hoş geldin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ne oluyor benim için? Abi bugün bir serverlarda mokokoluk var ha oyunun serverlarında. Alakasız droplar giriyor oyuna, felaket. Öyle böyle değil hem de. Hop var bunu da. Hop. Sahilin arka tarafına dokunmadım ben. İçeriye doğru giriyorum, üst kata doğru. Arka tarafı direkt istiyorsan gondikleyebilirsin. Bir de Okey yayın açık zaten. Ben neye bakıyorum nereye ha bakıyorum. okey tamam. Şeye de dokunmayacağım. Marine Keeps tarafına. Tamam. Gerçi burası Marine Keeps oluyor, doğru, bir dakika. Tamam önce Shallows'tan başlayalım. Aşağı yukarısı sonra şey diye devam ederiz haritadan. Shallow bayağı ufak zaten ya. Sadece yer altına Evet. girmiyorum Shallow'da. Ha onu soracaktım. Sen oraya girmeyeceksen ben oraya giriyorum. Yakındayım çünkü. Girmediysen. Orada da birkaç sandık var. Güzel maden falan var ya. Dolarlar, eurolar bitti mi? Bu nereden dolandı ki dilime şimdi benim ya? Az önce dolandı değil mi? Altınlar bitti dedik. ADHD. Böyle bir şey işte. Abi. Laglanıyorum. Laglanıyorum. Offline'da bazen sıkıntı olmuyor da online'a çekince Evet. geliyor ya tuhaf bir şekilde. Ya biz yine iyiyiz ya. Daha beter sorunlar yaşayanlar var forumlarda. O arkadaşlara biraz üzülüyorum. Allah'tan bağlantısal öyle aman aman ciddi şeyler yaşamıyoruz biz. Sürekli oynuyoruz. Daha ben hiç hani bir kere falan disconnect oldum ya. O da hani nazar deriz geçeriz abi. Hiç
Senin şu diğer karakter çok. Ha, sabun düşürme muhabbeti sıkıntı mesela. Onu oynayamıyorum ben o yüzden. Normalde o benim farm build'im. Aa, ben buraları açmamışım. Neyse, şu sandığı alıp Bir de çıkarım. ona özel yani. O da Ya evet. Karaktere özgü direkt. Şeyde asla Evet. olmuyor çünkü. Başka hiçbir karakterde diğerlerinde olmuyor. onda. Evet evet, ben başta serverla alakalı zannediyordum. Hani o realmde oluyor zannediyordum sadece. Yok abi. O karaktere özgüymüş. Önceki hayatında sabuncuydu herhalde. Yapacak bir şey yok. İnşallah düzeltecekler ama. Düzelteceğiz dediler. Düzeltmeleri lazım yani. Okey tamamdır. Tamam, bakarım şimdi o zaman Ultiox'cum. Hani ben üstüne konuşmalı bir şeyse dedim, hani yayından sonra detaylı zaman ayıralım diye. Okey. Kanka ben seni periledim. Niye öyle yaptın ki şimdi? Oo. Oo, havli olmuş. Jix olmuş. Havli. Ya bunu nerede kullanacağız? Nasıl kullanacağız? Bir sonraki röportaj videolarında çünkü değişir onlar ya muhtemelen. Yayıncıdan yayıncıya değişiyor. Sen söyle adını. Podcast'ten podcast'e değişiyor. Çok güzel bir çerçeve tasarlamış da Ultiox. Onu göndermiş. Allah. Hop. Çiftel assassin mi olur? Olur işte, bak yaptım, oldu. Shot. Allah. Pat. Allah bu time out. Oyuncu değişikliği. Beni birazcık zorladı arkadaşlar. Olur öyle. Oyuncu değişikliği. Tasarlama değil de dızladık olduğu kadar. Olsun abi. Her türlü. Dünküyle aynı Dragon. Sen var mısın ama tekrar? Evet, varsın. Yapıştırıp gelebilirsin direkt. Gelmek isteyen başka arkadaşlarımız varsa gelebilir bu arada. Dün yayın mı vardı ya? Kaçırdım galiba. Evet. Dün böyle kısa öz bir yayın yaptık ya. 2-3 saat kadar bir şey. Ha, doğru. Eğer bu Moon Studio'daki ise tamam doğru. En son röportajdaki Moon Studio'nun kendi tasarımıydı. Kullanılır. Hatta dur, ben onu unutmadan bir indireyim de. Birincisi mi ikincisi mi peki? Hangisi daha iyi? Ne diyorsun? İkisi de güzel görünüyor bence ama ikincisi daha böyle bir eskitilmiş, daha böyle bir şey göründü. Bilemedim. Ne dedin abi o işe, Ultiox? Sanki ikinci fotoğraf bana daha böyle bir cazip geldi, bilmiyorum. Nedense. İkinci çerçeve diyeyim. Dark olan daha böyle bir gerçekçi, daha bir şey hissettirdi. Bak. Ben direkt 2'yi kullanırım ya. Bir şey olursa indiririm, diğeri de zaten burada duruyor abi. Ama 2 daha cafcaflı duruyor ya. Ne diyelim buna? Camframe diyelim. Tamam, zaten ismini güzel. Adam profesyonel çalışmış oğlum, dosya. Ya hayırdır lan. Dosya ismi bile kaydetmiş ya. Reis. Vallahi ellerine sağlık. Tabii. Ya birebir aynı olması gerekmiyor zaten. Ama hani böyle dımdızlak kamera olacağına frame olarak kullanmak çok daha mantıklı. Ya bir ara ben onlara üşenmeyip kendi yayınım için de yapmak istiyorum da. Biraz o konularda eski kafalıyım ya.
Hani göze de hitap etmesi lazım yayının. Tamam, içeriğimiz var çok şükür. Allah'a bir şükür. Hani ama çok göze de hitap etmiyor gibi geliyor bazen, böyle bir arada böyle ışıklı bir şeyler olsa güzel olabilir diye düşünüyorum. Bakalım. Üşenmezsem bir ara girişeceğim o işlere. Intro, yayın introsu falan filan. O da lazım. Onlar da lazım. Bir ara. Ben sandıkları farmlamayı unuttum. Burayı bitirince farmlarız onu ya. Nereye uçtu büyücü? What the fuck? Öldü mü? Ölmedi, büyücü kayboldu. Peki. Okey. Peki. Buraya mı geldi? Olabilir bu arada. Her şey olabilir. Tuhaf şeyler oluyor, paranormal olaylar oluyor birkaç gündür o oyunda. Artık şaşırmıyorum yani. Şaşırmıyorum. Hiç şaşırmıyorum. Azizallah, şefaat ya Resulallah. Çok iyi Nereden mi abi. geliyorsun? Galiba evet yani. Abi, hangi mikrofonu algılıyor? Ben mikrofonu kapattım bir saniye. Hiç problem değil ya. Çok iyi bilirim o hissi. Zamanında bizim evinde karşısında cami vardı. Sonrasında eski kız arkadaşımın evinde de vardı. Baya böyle şey, Spotify'dan ezan dinliyormuş gibi oluyor abi. Direkt kulağa okuyor, aynen. Kulaklıktan ezan dinliyorsun gibi. Gerçek hayatta da öyle oluyor bu arada, yani evinin dibinde olduğunda. Bir an böyle bir nostalji hit oldum yani, fena nostalji vurdu. Aga be. Aga be. Ya. Şimdi şurada da bir iki mob kalmıştır diye umuyorum. Allah. Sizi ben şöyle zank yapsam. Sonra gelsem at size şöyle. At sana da şöyle. Tertemiz. Tertemiz. Bir tek üst kaldı galiba. Zınk. 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 Dragon. Geleceksin galiba değil mi? Bir gir çık yaptın falan ama düştün mü? Şimdi ona göre ben de kafada da şeye oturtuyorum. Davet sayısını. Hani kimsenin yerine kimseyi çağırmayayım diye. Çünkü değişiyor genel olarak birkaç kişilik yerler. Tamam. Okey, tahmin ettim. Bir sorayım dedim ama yine de. Okey. Bir sıkıntı var ama bugün. Özellikle bir sıkıntı var serverlarda. Ben az önce tek başımayken de oyun baya laglanıyordu. Fena hem. Hani ne yapıyorsun? Geldin atladın bana, ne oldu şimdi? Hadi otur anlat, konuşalım bir, gel. Hani ne oldu bana, öyle atladım yere serdim. Pıt teki yedin yine. Bu arada bir ağaç kesme yöntemi olarak silah arkadaşlar. Silahlarınızın yetenekleri de ağaçlara vuruyor. Ağaçlara, madenlere, aklınızda bulunsun. Zınk. 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 Keyifli yani o da. Fanteziler deneyebilirsiniz. Nerede çıktı boss? Aşağıda çıktı galiba. Darrak. Yo, burada mı çıkmış? Burada çıkmış. Gel bakayım. Gel. Çat. Hop. Pat. Çat. Hop. Pat. Ayıp yapıyorsun ha. Yat aşağı. Dolarlar, eurolar. Loot'un seni bekliyor Saykocuğum. Ben hemen chest şeyine çıktım. Koşusuna. Alo, ses geliyor mu benim şu an? Geliyor. Ah, tamamdır. Ya loot'u sen al. Benim karakter şu an asla return atmıyor. Nasıl? Yükleme ekranında kalıp duruyor. Ayda. Bilmiyorum. Abi bugün bir problem var. Şu an 2'de 2, 3'de 3 oldun sen. Hani Dragon'da
Sen de. Ben de soloda yaşadım bayağı bir. Bir problem var bugün. O Dragon da yükleme ekranında kaldım ben diyor. Aynı problem var. Bir serverdan ben de çıkayım komple diyeceğim ya giremezsem. Ya giremezsem. O zaman ne olacak abi? Bilemedim. Bilemedim. Sağ ol Ultiox'cum. Görüşürüz. Sen de öyle. Dikkat et kendine. Dur bir gir çık yapayım ben, belki düzelir abi. Server'ı sonuçta ben kuruyorum ya, ben hostluyorum ya. Tamam, Dragon geldi. Okey. Psycho da gelmiş, tamam. Çok iyi. Ben çok. bir daha hiçbir yere return atmayacağım ya. Return atarken mi buglandı sende? Return atıyorum, yüklenmiyor ve return'u da Hmm. atmıyor. Olduğum yerde geri kalıyorum yani. Ve bayağı da bir bekletiyor o yükleme ekranında falan. Okey. Çıktın mı sen? Yok aşağıdaki puzzle'ı açacağım ya. Yoksa uyuyamayacağım gece, Okey. onu fark ettim. O sırada siz de chestleri farmlayabilirsiniz abi. Sonrasında da şeye geçeriz. Orban Glades'e. Marine Woods, Marine Keeps'in üstüne dokunmadım. Üst dediğim direkt Marine Keeps'in olduğu yere. Üst kısmı temizledim Aynen. daha doğrusu. Aynen. Abi gerçekten çok yavaş ama. O harita araları bile yüklenmiyor. Holy Evet, moly fuck. Nasıl bir anda Oo. içinize Allah sevgisi aşıladım ama. Vallahi öyle oldu bir anda. Bizim direkt sokakta ya, bir geliyor direkt evime hoparlör kurmuş gibi. Evet abi, evet. Bir de bende 2 tane mikrofon Bilirim. var. Hı hı. Gürültü engellemesi olan mikrofondan konuşuyorum zannettim. Kapattım Ha. hatta falan. Okey, Diğerinden okey. alıyormuş sesi. Steam'i kullanmıyorum ya, ayarını yapamadım. Sağ ol Christian, problem değil. Ne olacak? Ben oraya nereden çıkıyordum ama? Ayıp yapıyor bu arkadaş. Buranın şeyi nereden açılıyordu? Sanırım içeriden açılıyordu, buradan değil ya. Neyse şunları alalım. Şu arkada da sandık vardı galiba ya. Diye hatırlamaktayım. Evet, doğru hatırlamaktayım. Burası ucuz neresi ya? eşyaları kır. Alt katı şeyin. Shell olsun. Ha, okey. Tamam. Buranın merdivenini ve kapısını açacağım. Açmamışım. Onun için geldim aslında ama o mevzuyu buradan mı yapıyorduk, aşağıdan mı yapıyorduk tam emin olamadım. Aşağıdan da yapıyorduk olabilir. Buradan çık, evet buradan yapıyorduk, tamam. Hadi bir işinize bakın gencolar. Sen beni mi kovalıyorsun lan yengeç? Bay yengeç. Sünger Bob'un maaşını hala yatırmamışsın. Çocuk geliyor bana ağlıyor. O çocuğun maaşını da yatır. Bu ay fazladan da 3 kere mesai yapmış, onu da ekle. Pis Çinli şişko yengeç seni. Ne oldu, kızdın mı lan? Tülübam ya. Şuradan şöyle atlıyorduk. Buradan böyle geçiyorduk. Bunu da bir izleyicim söylemişti bana. İzleyicim mi söylemişti başka? Bir izleyicim söylemişti galiba ya. Evet, açtık. Oha, ne kadar hızlı vurdum lan. Okey. Buralarda vardı sanki bir şeyler. Yok muydu? Şurada vardı galiba. Evet. Yes sir. Vox'cum hoş geldin. Selam. Her ışınlanmada 5 dakika bekleyeceğiz anlaşılan. Yes, öyle görünüyor. Bugün serverlar çok kötü. Belki açıklama yaparlar, bir özür de dilerler.
Belli çünkü Vox geldi, belki Vox'un şeyine gireriz, realmine gireriz. Olabilir. Olabilir. Voxland'e de girebiliriz. Deneriz. Bir de oraya bakalım. Vox'un genelde kutsanmış olduğu için çoğu realmi zemzemli falan böyle. Hem loot'u bol oluyor hem teknik açıdan hiç sıkıntısı olmuyor abi. Yapabiliriz. Aha bura değil, şu kapıyı açacaktık. Geri dön, geri dön, geri dön. Şimdi var. Merdiveni indir. Senin orada ne işin var lan? Vay anasını. Kapıyı... Bir dakika. Kayboldum. Bir dakika. Yukarı çıkmam lazım. Tekrar ha. Buradan çıktım. Bir dakika. Ha şuradan açıyorduk. Tamam tamam, şu kapı. Oğlum nasıl bir level design ya? Hep mindfuck yapmayı başarıyorlar seni ya. Hep bir mindfuck yapmayı başarıyorlar valla. O zaman ben bir üstündekileri satayım, sonra Voxland'e girelim. Ben ölmek gibi bir hata yaptım. Yine loading screen bekliyorum yani. Abi Vox'un şeye geçelim. Direkt. Vox senin için de uygunsa Voxland'e taşınalım diyoruz. Temelli. Temelli değil tabii ki de. Yani serverla alakalıysa en azından belki Voxland'de düzelir. Eğer genel olarak oyun sunucularıyla alakalıysa yapacak bir şey yok diyeceğiz. Ama bana sanki oyun sunucularıyla alakalı gibi geliyor bu. Baksana. Işınlanma attım ben de, bayağı uzun sürüyor. Wow 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 wow. Wow wow wow. Bu ne oğlum? 1-0 çıktı lan ben şehre bağlanana kadar. Evlendim, çocuk yaptım, torunlarım oldu. Holy shit. Çok uzun. Estağfurullah ya, ne demek, afiyet olsun tabii ki. Tabii ki. Hiç problem değil. Hiç problem değil. Zaten bekliyoruz gördüğün gibi yani. Hani sen olmasan da bekliyoruz abi, bu ne? Vay anam babam, bu ne? Moon Studio. Orada mısınız? Sanırım şalterlerden birkaçını açmayı unutmuşsunuz. Oyuna giremiyoruz. Abi. Holy shit. Oo. Genel olarak böyleyse bugün işimiz var. Az önce bu kadar uzun sürmüyordu bende bu arada ha. Vallahi bu kadar uzun sürmüyordu. Bu terslikte bir iş var. Blizzard DDoS saldırısı mı yapıyor yoksa? Yeni sezonu da geliyor ya Diablo 4'ün. Benimki bir tahmin sadece. Sıradan bir oyuncu olarak bir tahminde bulundum sadece. Dış güçler hesabı. Kıskanıyorlar. Abi nude attım Steam'e. Okay. Oyun yüklenmedi. Ölmüştüm. Spawn olmadım. Ve şu an hiçbir şey yapamıyorum şu an. Karakterim de yok. Nasıl karakterinde yok? What the fuck? Bak abi. What the fuck? adam buharlaşmış amına. What? Yok oldum. Oha. Abi sıkıntı büyük. Benim karakter anca şehre döndü. Oho, kaç dakika sürdü şehre dönmemiz? Bir şehre dönmemiz 2 dakika falan sürdü herhalde. Bir problem var bugün. Escape'e ve Tab'e de basamıyorum. Abi senin Alt F4 sanırım senin işini çözecek. Bu üzücü. Bu üzücü. Güzel oran.
Hadi bu da dursun. Onları sat. Mehmetciğim hoş geldin. Aleykümselam. Kapattım ben oyunu. Askıda kalıyor. Abi bilmiyorum. Yani ben şu an kapatıp açmak... Ben geçeyim mi box sende? Bir geç bakalım orada nasıl? Sen orada varsan şu an geç. Ben de geleceğim şimdi. Sana da daveti atacağız birazdan hemen. Hemen birazdan Dragon. Zaten muhtemelen sen oyuna bağlanana kadar anca atabilir halde olacağız biz de. Bu çok sıkıntı yaratacak bize. Sat bunu da. Sat ya. Bakalım menü geçişleri ne alemde? Menü geçişleri bu kadar yavaş değilse %1500 sunucularla alakalı bu. Menüye çok hızlı geçtim. bu çok saçma yani. Yani. İyiyim vallahi Mehmetciğim sağ ol. Sen nasılsın? İyi misin? Voxlant'te bir sıkıntı yaşamadım ya teleportta falan. Vallahi. Abi bizim... Deneyebilirsin aynen. Okey geliyorum. Bizim Aynen. sunucular niye böyle hep? Niye böyle Bir de oluyor? Shadows'ta mıyız? Shadows'tan tabii en baştan başlayalım yine. Ben üstümü başımı boşaltıp geliyorum. Ben oyuna giriyorum. Sen davet atabiliyor musun yoksa benim yapmam mı lazım? Benim yetkim yok diye biliyorum Voxland'de. Birazdan deneyeceğim. Sesliye katılabilirsin. Şeydeyiz direkt. Yayın sunucusundayız. Değil mi? Evet. Dur davet atayım ben sana yine. Nerede? Ha Allah. Doğru değil mi? Yap. Yap. Yes sir yes. Üstümüzü başımızı teslim edelim. Abi çok doldu, her yer doldu. Her yer item. Yardım edin. Çok fazla item var. Çözün şunu. Kafayı yiyeceğim, her yer köpük içinde kaldı. Abi nasıl çözecekler bunu ya? Valla bilmiyorum, ben mesela hiç survival oyunu oynamadım. Öyle aman aman. Bir ara şey oynuyordum arkadaşlarla. Çok yıllar önce. Valheim. Ama ben orada bile bu kadar management problemi yaşamadım. Inventory management. Yani item dizme, sıralama, depolama problemi hiç yaşamadım yani. Bir şekilde adamlar çözmüştü. Akıyordu yani. Bu da nasıl çözecekler o bir şekildeyi bilmiyorum ama. Çözsünler abi, ben çok darlanıyorum böyle, biliyor musun? Aşırı darlanıyorum yani. Her yerde. Ki öyle çok düzen manyağı falan bir insan değilim ben ha. Hiç öyle takıntılarım yoktur yani, hiç. Ama yani darlanıyorum böyle, sandık. Abi bitiyor, yenisini kurmam lazım falan. Fena darlıyor arkada var ya kafamı. Evet Valheim. Keyifli oyun bu arada. Hiç öyle Minecraftçı falan değilimdir, ben sevmem o tarz oyunları ama Valheim sarmıştı yani. Bir ara hype'landık işte ya. Şu an gidip tekrar oynamam muhtemelen ama çok keyifli gelmişti combat sistemi falanla. Ben Voxland'e davet atamıyorum. Yok. Yetki vermen lazım Vox. Sadece katılma seçeneği var. Hiç oynamadın mı? Öneririm. Sen çünkü Minecraft oynuyordun hatırladığım kadarıyla. Sizin ekiple falan oynuyordunuz siz. Öneririm. Minecraft öneririm. Minecraft Valheim öneririm. Bayağı sarıyor. Orada bir de şey sistemi var yine. Kullandığın silah klasın oluyor yine. Mesela mızrak kullanıyorsun. Mızrağı oynadıkça, kill aldıkça onunla falan böyle yaratık kestikçe falan seviyesi artıyor. Vesaire. Çok keyifli o yüzden. Aşırı keyifli. Öneririm. Kesin seversin yani, Minecraft oynuyorsan, seviyorsan. Biraz farklı Minecraft'tan. Minecraft kadar da derinliği yok. Ama o Viking evreni falan keyifli geçiyor yani.
Geldiğin zaman bana da yetki verirsen Vox, şey yaparız. Hani sen yokken ben de davet atarım en azından. Nasıl oluyor o iş onu da bilmiyorum gerçi ama. Okey, göndereyim. Direkt katılabiliyorsun ya bu arada. Direkt soldan katıl dediğin zaman da katılabiliyorsun diye biliyorum. Olmuyor ama herhalde bug'lı mı acaba sen? I don't know. I don't know. Yes. Ses geldi mi? Geldin, hoş geldin. Tamam. Şimdi kimi ekleyeceğim? Direkt bana yetki ver istiyorsan ben davet atayım. Ama arkadaş olarak tekrar Bunu eklemem lazım. Sende ekli mi Nasıl Dragon? yapıyoruz? Değil bende. Okey. O zaman ben Dragon'un ismini davet beni eklesin. Tamam ya da öyle yapalım evet. Chat'e bir Dragon tekrar arkadaş şeyini atabilir misin kodunu? Vox da sana direkt davet göndersin. Ben de o sırada bari balık tutayım. Chest'leri mesleri. Evet chat'e geldi abi arkadaş kodu. Lan tavuk. Ben Oo. bayağı yüklettim buraya ama. Afiyet bal şeker olsun. Akşama çocuklar protein yiyecek. Güzel abi. Abi öyle şeyler de gelse güzel olmaz mı ya? Hani evlenemesek bile mesela ne bileyim çocuk mesela Eleanor hani spoiler uyarısı oyunun hikayesine hiç başlamadıysan hikayenin başını öğrenmek istemiyorsan yayını sessiz al. Hani Eleanor baştaki çocuğu sahipleniyor falan ya. Bizde de öyle şeyler olsa çok tatlı olur ya. Spoiler bitti. Açabilirsin sesi. Her şey yolunda. İsterdim yani. Şimdi aile kurmak falan saçma olur çünkü baktığında koskoca serimsin abi hani. Zaten aile kuracak bir insan olsan serim olamazsın mantıken diye. Ama bir şekilde böyle bir hani aile mekaniği olsa güzel olur. Oyunda sarar. Sarar. O rollenmeye girmek isterim yani. Ya da ne bileyim mesela şey olsa Sakrament kimsesiz çocuklar şeyi falan yurdu böyle. Oraya gidip böyle görevler alıyorsun falan oradan. Güzel idealar bunlar bence. Parlak fikirler. Moon Studio. Beni işe alabilirsiniz game designer olarak. Staj da yapmaya hazırım. Tavuk döner ve sınırsız ayran karşılığında. Döner de sınırsız. Çünkü oyun baktığında eğer ki hani madem platform yapacaklar birden fazla oyun türünü böyle oyuna adapte edebilmek istiyorlar. Bu roleplay ögeleri artsa bence keyifli olur. Sürekli savaş sıkıyor abi bir yerden sonra. Ben mesela NPC'lerle sıkıldıkça böyle şeye girmeyi seviyorum. Etkileşime girmeyi. Tabii şu an çok girmiyorum. Türkçe dil desteği daha gelmediği için. Türkçe dil desteğe gelince ama yardıracağız. Full artı full hikaye. Arkadaşı gönderdim, ekledim. Tamam ama serverdan da şey Ultiox'u atman gerekiyor. Serverda Tamam. şu an Ultiox var ya çağıramazsın o yüzden. Ultiox yanlış anlama yer olmadığı için yani bunu hep söylüyorum. Yine de söyleyeyim. Sen zaten yanlış anlamazsın ama eğer buradaysan hani tekrar söyleyeyim. Kamu spotumuzu da yapmış olalım abi. Tamam, gönderdim. Okey. Bu oyundaki normal tahtalar hani birinci derece ağaçlar var ya tier 1. Bunlar upgrade dışında bir işimize yaramıyor değil mi? Şehir upgrade'i, şehirdeki NPC'leri level atlatmak dışında. Yarıyor mu? Yok. Değil mi? Belki craft'a yarar ya. Bazı itemların craftlanmasında falan. Var mı? Ben hiç denk gelmedim. Bir şey var. Yok doğru söylüyor. Bazı itemlerde yarıyor. Mesela ben Aa. uzun
baltalı mızrağı yaparken tahtaya ihtiyacım vardı. Onunla ben belki de dikkat etmedim. Hep böyle bridge plank falan, spruce plank falan istiyor benden. İtem yaparken falan. Belki denk Fakat bir gelmemiş şey olabilir söyleyeceğim. mesela. Hı. Sende de duydum, yani senin şu en son Thomas'ın videosunu açıklamanda mı duydum yoksa başka yerde mi okudum bilmiyorum ama oyuncular şey istiyorlar ileride 1.0'da. Ya itemler parçalayacaksak eğer bunlar parçalandığı zaman bunlardan madenleri ve bazı şeyleri geri alalım. Benim yayında değil de yani benim yaptığım özette spesifik bu çıkmadı ama istiyorlar. Evet. Forumda da var bundan. Forumda da bahsediliyor. Yani Mantıklı ama. bence de. Hani sadece şey almak değil, çiğ materyal değil, direkt olarak işlenmiş haliyle almak en mantıklısı. Atıyorum o itemi yaparken 5 gümüş, işte 5 tahta sallıyorum. 3 iplik mi kullandın? Hani bir ipliğini işte 2'şer tahtayla 2'şer gümüşünü geri versin mesela. Hani Ya bunun için de para verelim falan veya bir Ha. NPC'den yaptıralım. tabii. Zaten o şeyle gelecek işte. Yayında ondan bahsettiler. Bu tür özellikler Danos projesi olarak gelecek. Yani sen Danos'ta bir proje yapacaksın. Nasıl şu an demircide işte işlemek için 2 level yapman gerekiyor demirciyi. Danos projesi olarak geliyorum Dragon. Yettim gari. Oo! Lan, dur alamıyorum ha. Aldım. Şeyde de sen söyle adını işte. Bu parçalama işi geldiğinde de onu Danos'tan gidip işte demirciye yine bir görev yapıp ya da işte level atlattırıp neyse o şekilde şey yapmamız gerekecek. Açabileceğiz yani o özelliği. Ben buna okeyim yani. Yeter ki getirsinler abi. Hatta o işlem için para vermeye de razıyım. Mesela dümdüz kırmak yerine diyecek ki Fillmore sana 3 gümüş ver kırayım sana bunu diyecek. Parçalarını ayırayım satmak yerine. Ben okeyim. Bayağı okeyim çünkü başka türlü paranın zaten bir değeri yok oyunda. Neye harcayacağız? En azından para harcamak için bir bahanemiz olmuş olur yani. Oha 10k vurdu. Oha. Çok vuruyor anneciğim, çok vuruyor ya adam. Çok vuruyor. Buradan direkt Marine Keeps yapıyoruz. Yine aynı mantık. Marine Keeps, Orban. Işınlanma sırasıyla gidiyoruz abi. Ama ya yine oraya döneceğim. Şu temel şeyleri oturtmadan yeni hiçbir özelliğe ben heyecanlanamıyorum. Nedir işte temel özellik? İşte az önceki ışınlanma problemi, işte ne bileyim depolama problemi vesaire. Hani bu tür şeyler böyle... Şeyi düşünüyorum. Hı. Acaba o depolama problemini gemlerle çözebilirler mi diye düşünüyorum. Yani hali hazırda bir gem sistemi var ya, onları hani Enchant'taki sistemi direkt gemlerle çözebilirler mi diye düşünüyorum. Yani item biriktirmek yerine gemleri stackleriz bir yere gibi. Ha ya eğer doğru anladıysam şunu diyorsun değil mi? Hani ben hep şöyle diyorum onu. Oyunda depolansın veri olarak arka planda. Fiziksel değil. O mantıklı bir şey mi dediğin şey? Hani sandığa koymayalım. Yok değil ya. Ha okey. Bir NPC'de falan Şimdiki biriksin gem mesela. sistemi gibi. Hı. Ya, şimdiki gem sistemi gibi bütün enchantment'ların kendine özel gemi olur belki. Hı. Öyle bir şey düşündüm yani. Abi ama yine işte gemlerde Ya, de şu an o yerine problem şey- var. Hani fiziksel olarak depolamamız gerekiyor ya. Geliyorum Dragon. Normal item kadar depolamak gerekmiyor ama gemleri ya. Ben bir ya da iki sandık kullanıyorum mesela gem için. Ha evet yani aslında şöyle olsa ben onu okeyim doğru. Hani 999'a kadar kendi içinde stacklenebilseler. Ama Evet evet aynen. şu problem var. Her enchant'ın belli bir oranı var ya. O oran her biri için ayrı Onu çalışıyor. belki de fixlerler tier 1, tier 2 diye. Olabilir. O çözebilir o işi. Fix bir oran da olabilir yani. Ama çok yanaşacaklarını sanmıyorum. Çünkü o da uzun vadede farm işini kolaylaştıracak. Adamlar bizim kolay farm atmamızı istemiyor ki.
İşte hardcore'u çok etkiler ya. Hardcore'da mesela oynanış Tabii. mekanikleri çok değişiyor. Fallen Ember'ları deli gibi kullanıyorlar mesela early game'de, hardcore'da. Niye? Ne yapıyorlar ki bu arada? Yani Radiantlar çok birik. Şurada gizli bir yer var, görmek ister misin? Ya evet, gösterdi Sen Vox. göstermiştin. Vox gösterdi. Biliyoruz artık, sürpriz değil. Radyantlar falan çok birikmediği için itemların enchantlarını direkt Fallen Ember'larla değiştire yapıyorlar. O açıdan mantıklı. Geçen gün bir arkadaşı izledim YouTube'da. 5 saatte oyunu bitiriyordu hardcore'da. Ve Oha. sürekli Fallen Ember kullanıyordu. Galiba hardcore'un metası o yani. Tabii, mantıklı. Mantıklı. Ama işte şeyde bu arka planda depolama mevzusunda bu problem de ortadan kalkacak. Yani düşürdüğün her yüzdelik kendi içinde birikecek mesela, sallıyorum. Maksimumunu bulana kadar bir önceki yüzdelik kalacak. Diablo mantığı, Diablo'daki aspect mantığı. Örnek veriyorum, lightning damage evsunu lazım bana. Tamam mı? Maksimumu ne? 10. Ben buldum açık dünyada 3. Çıkarttım onu itemden. O artık havuza girdi. Ben ne zaman lightning damage evsunu kullanmak istesem hop havuzdan otomatik o %3'ü çekebileceğim. Bir NPC'ye giderek kıyafete geçirmek için. Eleanor diyelim mesela. Eleanor'da infuse seçeneği var ya, nasıl silaha veya ekipmana işte taş basıyorsun. Onun evsun basma ve versiyonunu düşün. Öyle bir özelliğimiz olacak. Ve bunu sadece basarken taş harcamamız gerekecek. Ember harcamamız gerekecek gibi düşün. Geri kalanında eşyadan çıkartmak için sadece Eleanor'a gidip atıyorum gümüş vereceğiz ve Eleanor bize o istediğimiz evsunu silahtan çıkartacak, tamam mı? Ve fiziksel olarak depolamamız gerekmeyecek. Atıyorum biz %3 vardı elimizde, daha yükseğini bulamıyoruz, bir türlü bulamıyoruz. Tak bir gün denk geldi, farmlarken %8'ini bulduk bir anda. Hop onu gidip çıkaracaksın Eleanor'dan. Ama bunu nasıl yapabilirler mesela? Yüzdeliği arttıkça çıkartma parası daha da artabilir ki böylece en azından oyuncu parası yoksa para farmlamak zorunda kalsın mesela. Sallıyorum. Bu bize depolamada deli gibi yer kazandıracak. Yani deli gibi yer kazandıracak. Ve evsun işleme kısmını da daha böyle dinamik hale getirecek en azından. Şu anda çok sıkıcı yani. Eşyaları diz, stekle. Allah. Abi işte eşyaları stekle. İhtiyacın olunca git al hepsini. Kim uğraşacak abi bununla? Yani benim şu an 8, 10, 12 tane falan sandığım full. Ağzına kadar eşya dolu yani. Ağzına kadar eşya dolu. Çok sıkıntı. O yüzden en temiz çözümü bence direkt taşlar ve evsunlar. Oyunda en değerli iki şey ve yer kaplayan. Bunlar direkt NPC'lerde depolanmalı abi. Kesinlikle. Öteki türlüsü çok gereksiz. Ama muhtemelen server muhabbetlerinden dolayı yapamıyorlar gibi geliyor bana onu. Sonuçta NPC'de depolaması için de o serverda bir veri ya, yer kaplayacak. O yüzden çok şey yapamıyorlar, yanaşmıyorlar gibi geliyor bana. En azından fiziksel olarak depolaman için belli bir sınırın var ya. Eğer şey olarak depolanırsa, arka planda veri olarak depolanırsa. Gerçi aslında mantıken yok. Şu an daha çok yer kaplıyor ki eşyalar sunucularla. Bahsettiğim gibi bir şey getirirlerse sunucular da rahatlar ki. Çünkü çıkarttığın an arka planda depolanmaya başlayacak. Böylece eşyayı elinde tutman gerekmeyecek benim anlattığım yöntemde. Tabii. Aşağıda bunu- çıktı arkadaşlar. Yukarıda değil mi? Yok, nerede? Aşağıda. Ha. Aşağıda şeyde. Arkada. Ben şuradan atlasam ölüyor muyum? Bak burada bir boşluk var. Öldüm. Bunun Atladım, altı öldüm. su muydu? Değildi galiba. Su muydu?
Ya hak. Uf değilmiş. Sen de düştün. Sen de Denedim. öldün aynı yerde. Oranın nereye gittiğini... Aa sen de üstten mi düştün karşı tarafından? Aga be. Evet. Ben oranın nereye Atları gittiğini bir yerimiz anlamak yok ya. istedim. Artık öğrenmiş olduk. Artık öğrenmiş olduk. Ama oradan bir yerden suya atlanıyordu diye hatırlıyorum. Tam olarak neresi olduğunu hatırlamamakla birlikte. Galiba kuru kafa işareti olan yerden direkt suya atlayabiliyorduk. Neyse. Bana gel. Ha ya da buradan aşağı inip çıkabiliyorduk galiba. Yes. Ah çok bir anda geldi. Yaşa. Affedersiniz. Hep beraber. Tutamadım. Ah. Gelin alın ganimetleri ya. Geldim. Boşlamam. Fena lazım. Bu tek. Hah bunu alırım. Okay. Serim Chamberlain. Yes sir. Herkes aldı mı? Bir tek ben mi kaldım? Burada bir tane daha var çünkü. Ben aldım. Dragon aldın mı sen de? Ben aldım galiba, Dragon olmadı bir tek. Okey. Ya ben şehirdeyim, bir üstümü dışımı satmam lazım. Ona ben de bakayım ne alemdeyiz. Ben de yapabilirim galiba onu. Al. Yok. Bana item lazım değil. Bana Ember ve hani şey lazım. Farm materyali. Zaten aldığım loot'tan çıkan itemler yerden topladıklarım yetiyor ya. Bunları da al. Bir de yerden deri gibi item düşüyor. Üçlü şeyiz ya. Tabii. O yüzden yapıştır babuş yapıştır. Böyle minik damıta toplayacaksın işte, farm böyle. Biz bir de şey yapıyoruz işte. Çok bir şeye ihtiyacı olduğu zaman birinin, atıyorum işte benim Radiant'e ihtiyacım var ya da işte sallıyorum Vox'un Essence'e ihtiyacı var. Toplaşıyoruz abi 4 kişi. Full düşen bütün esansları o alıyor mesela. Düşen bütün Radiant'ları ben alıyorum. 4 kişilik loot düştüğü için zaten bayağı güzel oluyor. Acayip sarıyor. 3 saatte 5 saatte manyak şey yapıyorsun. İtham yapıyorsun. Mirameri dolu. Bizim Vox'la bir tekniğimiz var. Bir saatte yapıyoruz o dedi. Ne o abi? Söylemeyelim. Ha peki. Biraz yaramazlıklar yapılıyor galiba orada. Bir takım yaramazlıklar Yapıyoruz o yapılıyor. dedi. Eyvallah. Bunu 4 kişi yapmaya kalksak inanılmaz. Allah Allah. Arkadaşlar siz onlar gibi olmayın. Oyuna legit dediğimiz, yani legit'in Türkçesi ne ki? Cici çocuk olun. Hani uslu oynayın. Öyle şeylikler yapmayın. Kurnazlıklar. Kapılar arkasında Ama- tabii ki istediğinizi yapabilirsiniz ama Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Hı. Oyun ilk çıktığında, Hı hı. ilk 2 haftada gene böyle bir hileli bir şey keşfedildi. hı hı. O dönemde eğer yanlış hatırlamıyorsam en fazla 16 veya 17 level yapabiliyordun şeyini, karakterini. Hı hı. Tabii bunu yapmak da çok zordu. Oyun çok zordu ilk etapta. Yani şimdi yeni girenler o dönemki zorluğu bilmiyorlar. Ben bilmiyorum. Ben ve ikinci senesinde o geldim oyuna. aynen. Aynen. Ve o 2 haftada keşfedilen şey yüzünden Hı hı. şu Essence şeyler var ya, iksirler, Aha. Experience iksirler pardon. Hı hı. Onların farmı yapıldı ve çok çabuk 17'ye gelindi abi. Oha. Evet. Aa yani bir dakika, gerçi o da nerede biliyor ben musun? tam o dönemde yetiştim. Tam şeyi diyorsun sen. XP potu bug'ını diyorsun değil mi? Aynen. Tamam, O neredeydi tamam. biliyor musun o bug'da? O bug'da neredeydi? Oyuna ilk başladığımızda iksir yapımcısını hani evet. o mağaradan o Doğru. görev var ya. Evet, hatırladım. O görevi yaptık. Evet, o görevi yapıyorduk. Ama bir tane şey açıp o görevi galiba yapmıyorduk. Sonra
şey değiştiriyorduk. Ren değiştiriyorduk. Sürekli Evet, bug'a sokup Oradan XP potu kazanıyordun. Aynen. Aynen. Abi çok saçmaydı o ya. Ben ona yetiştim. Evet. Hatırlıyorum o bug'ı. Nameless Pass'i farmlıyor muyuz bu arada? Farmlamıyoruz herhalde. Yok ya. 4 kişiyiz zaten, bol farm çıkacağı için gerek yok bence. Okey. Bende Snow yok. Snow'u Yoksa olan atayım. arkadaşlar yakabilir. Ben yakayım. Box var mı istiyorsan, sende? Çok az var. Var. Biraz var. Bir 18 tane var. Tamam, yapıştır. Yeter ya. Dağılalım. Öyle temizleyelim Aynen, mobları. ben Burkün'e gittim. Tamamdır. Efici Ben yakmıyor bu muyuz? yapamıyorum. Efici yakmayalım. Yok işte moblardan şey yaptıklarımızla, düşürdüklerimizle. Bir şey söyleyeceğim. Ha. Ben niye şimdi yakabileceğim. Tamam. Niye yakamıyorum dedim ya. Tamam. 2 Ember, bir tane de sarı esens var. Tamam. Ben de ikinci yakayım ışınlanma istiyorsan, noktasına bayağı bol gittim. Var bende. Tamam. Kim öldü? Psycho. Ama envantere girdim. Sen yakmış oldun. Ve Hadi ya. zorladım. Nerede bu şeyler? Ya şu merkezdekileri öldüreyim. Ya cadı var burada. Nefret ediyorum şu cadıdan ya. Ben oyun 1-0 geldiğinde de inadına bir tane Bo build'i yapacağım. Muhtemelen Messi build'ini yapacağım ama önce görmemiz gerekecek. Ne kadar vuracak. Sonra uçan yaratıkları öldüremeyeceksin. Sonra yine tilt olacaksın. Abi o çok saçma ya. Evet, yay kullanıyorsun. Uçan yaratığa vuramıyorsun ama. Ha gerçi mantıklı. O zaman yani bayağı hile gibi olur. En azından ona da Yani bu vuramayalım. olayı az olur ya. Evet, katılıyorum ama belki şu şeyden sonra getirebilirler. Hani mesafe arttıkça hasar düşecek ya yayların. O zaman belki yaylarla vurabilme seçeneği gelir onlara da. Öldüm. Düştüm. Ben zaten düşerek ölüyorum ancak. O diyorum abi, oyundaki en büyük düşman, en güçlü düşman yer çekimi. Ki bu bir Geçen daha. gün Vox'da Crucible yapıyoruz. Haha. Bir 3 saat falan sonra 10. kata anca gelebildik. Evet ya. Ama o benim karakterim farklıydı ya. Ya birbirimize vuruyoruz ya düşüyoruz. Sonra ben çarı değiştirdim. Neye geçtin? Ondan Şey mi? sonra düzeldi. Şu andaki Ha, değiştim. şu an. Ya benim şey var ya uzun mızrak abi çok Ha. kontrolsüz, çok güçlü ama çok kontrolsüz. Ha, ona geçtin sandım ben. Neye geçtin ondan? Yok. İşte şu andakine tek el kılıçlı ya. Ha, tamam. Bu en sağlıklısı zaten Yok, Bir ya. kere öldürdü o Pıt mızrakla. pıt. Bu en sağlıklısı evet. Yani en kontrol edebildiğim ve en ölmeyen, Evet. ölümsüz. Ben şu oyundaki Bir güç. stealth şeyini çok merak ediyorum. Nasıl uygulayacaklar onu ya. Abi onu ben de ya pratikte, yani teoride anlattığı her şey çok güzel çalışır duyuluyor. Ben şuradan çıkacağım. Ama pratikte nasıl çalışacağını çok merak ediyorum. Ve şey sistemi de geleceği için callback sistemi diyor ona işte. Yani oyunda yaptığın şeylerle seni ödüllendirecek. Atıyorum işte gölgeye girince karakter, sen suikastçı oynuyorsun. Gölgeye girince karakter görünmez olacak ya. Oyunda sana oradan ödül verecek işte. Hasar bonusu mesela, sallıyorum. Niye? Çünkü klasına göre oynadın diye seni ödüllendirecek callback'te. Şey mekaniğinin daha gelişmiş hali gibi düşünebilirsiniz. Çok pardon. Estağfurullah. Belki de sadece gölgelerdeyken backstep hasarın artıyor gibi bir buff. Evet işte öyle şeyler gelecek yani. Hani nasıl işte Diablo 3'te falan vardı. Şimdi 4'e de getirmişler galiba. İşte Strix sistemi vardı ya, X3, X500, X10 falan diye gidiyordu böyle Evet. öldürdükçe. Orada mesela hasarın artıyordu falan Diablo 3'te. İşte şeyin artıyordu. Aldığın XP artıyordu falan. Burada onun daha gelişmiş bir hali gelecek muhtemelen.
Yani işte dediğin gibi atıyorum suikastçıda gölgedeyken backstep hasarın da artacak gibi gibi veya işte ne bileyim hareket hızın da artacak falan gibi gibi şeyler. O bayağı OP olacak yani. Tabi düzgün çalışacak mı? Çok şüpheliyim ondan birazcık ama içimi bir yandan yiyor. Çünkü çok iddialı mekanikler abi bunlar çalıştırabilmek için. Bilmiyorum nasıl olacak. Ki buradan zaten şeye de Necromancer'ın falan da nasıl olacağına da ipucu vermiş oluyor. Necromancer öyle dümdüz hani bas abi skill'lere, mobları çağır, gitsinler, vursunlar gibi bir Necromancer olmayacak gelirse. Ona eminim yani. Muhtemelen cidden kukla gibi yönlendirmemiz falan da gerekecek yani. Kontrol etmemiz gerekecek. Çünkü Diablo'daki Path of Exile'daki gibi falan bir minyon sistemi gelemez bu oyuna. Zaten imkanı yok yani. Neresi kaldı? Arka tarafı temizledik mi komple? Arkadaki arenayı. Kazan kısmı var ya. Orayı ben temizledim. Kazan kısmı kalmış olabilir mi? Kazan tarafı neresi oluyor ya? Ben şeyden Ateş aşağı olan indim. bir yer var ya. O ateş olan yerden aşağı indim ben asansörle. Ha, okey. Oradakileri temizledim. Tamam. Ha, şeydekiler var. Yukarıdakiler. Mountain Gate'i temizledik mi? Bu en arka taraf. Final boss'la kapıştığımız Yok. çukur var ya. Şu giriş kısmında Orayı da var. aldım. Tamam. Yani O zaman dağ dediğin kısmının gibi, üstünde giriş kısmı. olabilir mi? Yok Evet, giriş evet, o kısmı. taraftakiler var. Ha öyle mi? O zaman tamam. Oraya Okey, aynen, birileri burayı temizlemiş. Dağ kısmının üstündekiler kalmıştır o zaman. şuradan gidiliyordu galiba. Bu harita birazcık büyük. Hı hı. Ya şeyden dolayı dönelim diyorum ben. Bolca item lazım bana. Sadece şeylerden düşürdüklerimiz kalmasın. Yok buradan değildi ya. Çok Köprü az kaldı teklediğimiz yer arkadaşlar. neredeydi? Aldım. Tamam, bitirdim. Ben de bitirdim. Evet, tamam. Nice, okey. Neresiymiş? Burada Boss burada. nerede? Selim Chamber'ın Selim içerideki arenada. Aynen. Direkt oraya ışınlanalım. Ay, yanlış yere gittim. Nameless Best'te olsak da buraya yakın olmayınca, atıyorum ben Nameless Best'in girişindeyim diyelim. Itemlar yine hepimize eşit şekilde mi? Geliyor. Allah. Haritaya göre, yani aynı haritada olmana göre atıyor. Haritanın neresini Okey, bir tanesini aldığın aldım. önemli değil. Aynı haritada olduğun sürece. Ben yanlış yere gittim. Geç kaldım. Loot'un içeride seni bekliyor Vox. Boş geçmeyin. Yapıştırın. Black Trench yapalım o zaman. Black Trench'te de ben şey alayım. Bu nereye ki ora? Nasıl tarif edeyim? Aşağıdan girdiğimiz kapaklı bir yer var ya. Ben oraya alıyorum Tamam. direkt abi. Hatta ben yakabiliyor muyum bakayım. Ben yakabilirim bunu. Ben yakıp şeye gidiyorum. Hani suyu çekip böyle... Ha sen mi yakıyorsun? Tamam, Psycho yakmış. Ya en uç köşedeki yere gidiyorum işte ya. Öyle özetle. Tamam, ben senin tarafa geliyorum. Onlar da diğer tarafa gitsinler. Aynen. Bölüşelim haritayı. Bu tarafı ve Hadi yukarısını sen alabilirsin. Ben şu iç kısmı temizleyerek geleceğim. Ah siktir, çok güzel Vay. temizledim. Mükemmelim. Bana da bir kurt musallat oldu, dur. Heh, Tertemiz oldu. Neredesin? Neredesin? Ha, Dur, kalktım ben, geliyorum kalktım. Yok kalktım. Sen temizlemeye devam et. Tempo kaybetmeyelim. Şuradan giderim herhalde. Yes. Bir şey diyeceğim. Benim Realm'de bu harita şey ya. Suları duruyor hala. Bunun sularının geri çekilebildiğini ben bilmiyorum.
O merdiveni indiriyorsun ya bir kere. Haritanın başında bir merdiveni indirdiğin bir yer var. Böylece yukarı inip çıkabiliyorsun oradan. Yoksa yayındaysan eğer buradaki asansörle çıkman gerekiyor ta arkadan dolanarak. Oradaki şeyi vanayı çektikçe su açılıp kapanıyor. Okey. Şunu da ver baba. Umarım şeye atar boss'u arenaya, ben gösteririm oradan sana. Tam olarak neresi olduğunu. Versene loot'umu ya. Vermiyor loot'umu. Loot'umu ver. Loot'umu ver. Şu tepedekiler var o zaman. Onları nereden alıyorduk ki? Bir tane falan kaldı. Burası da okey. O zaman ben o sırada sana şey göstereyim. Bak abi. Yanlış bir yere atladım. Sağ ol. Yapma ya. Mesela diye giriyoruz abi. Geçmiş olsun. Nerede çıktı? Şeyde çıkmış. Oldu. Evet. Bak şu vana suyu açıp kapatıyor abi. Buradaki. Bakıyorum. Ha, okey. Tamamdır. Yes. Bunu aramak bütün benim... sularımı şey yapıyor. Bu işte şeydeki, sen söyle adını. Ana yerdeki dahil hepsini açıp kapatıyor. Şey hariç sanırım. Yo, onu da açıp kapatıyor galiba. Evet. Çünkü bir iki kere suyu açıp kapatıyorduk diye hatırlıyorum ben de, o yüzden. Haha. Bir de aşağıda bir vana var. Onunla açabiliyorsun. Hani ilk temizlerken buradan aşağı atlıyorsun ya, buradan bir yerden aşağı atlıyorsun suyun içine. Yüzüyorsun, oradan vanayı çekiyorsun. O su yükseliyor, seni yukarı çıkarıyor tekrar. Sonra oraya gidip bir daha açıp kapatabiliyorsun. Ama aşağıdaki vananın sıkıntısı şu: aşağıdan sadece açabiliyorsun, kapatamıyorsun. Yukarıdaki vanadan aç kapat yapabiliyorsun. Lumber Mill önce Lumber Mill. boss, ondan sonra şey, Pestilence. Şeyi çok merak ediyorum ama ya. 1-0 çıktığında bu oyun acaba... Ups, önce boss dedik. Hype'lanacak mı böyle, hani... Bir böyle Path of Exile, bir Diablo hype yakalayacak mı acaba? Çok merak ediyorum. Yani onun için tabii reklamları nasıl yapacakları önemli. Nasıl bir bütçe ayıracakları falan ama... Bence ayırmalılar. Onlarda da bu şey olayı var mı ya? Ne? Kendi işte evini oluşturuyorsun. Daha survival bir olay var mı onlarda da? Onlar da dediğin... Burada mesela şey Diablo ve Path of Exile var. Hayır abi, sen hiç oynamadın. Vesairesi yok değil mi? Sende yok mu Diablo oynamadım ben Path? ya. Oo, sen direkt Souls taraftasın o zaman. Survival Souls taraftasın. Oyun türü olarak. Aynen. Okey. Yok abi, Yakayım burayı. olur. Varsa şeyin, Tonsinev'in. Tamam. Yoksa ben de yakabilirim. Tonsünev var. Okey. Var Tonsünev. Son 8 tane var. Okey, yapıştırılsın abi. Hepsi burada- burada bitti. Buraya da dağılalım direkt. Ben girişten başlayıp arkadan dolaşacağım. Girişin arkasından. Biri Çok girişte... büyük ama. Evet, işte biri girişten başlayıp ileriye doğru, yani Lumber Mill'e buraya doğru temizlesin. Biri Lumber Mill'den buradan başlayıp ileriye doğru temizlesin. Diğeri de artık Allah Yapsın kerim. işte bir şeyler. Ben Windmill'den başlayıp haritanın arkasına doğru gideceğim, yani öyle söyleyeyim. Bir kişi de nereye kalıyor ki geri zaten?
Bir kişi de yatsın abi. Herkes de çalışmak zorunda değil bu Ben hayatta. şu yani. avcıların olduğu yeri temizliyorum ya. Okey. Ben o tarafa doğru gidiyorum. Asansör var. Asansörden yukarı çıkarım. Yukarıyı temizlerim falan. Ben yolları temizliyorum oraya giden. Bu arada Diablo ve Path of Exile bence hype yapan şey, yani en azından önce Diablo'dan başlayalım. Diablo bir janra yarattı. O yarattığı janrayı da hep üstüne koyarak götürdüğü için her yeni oyununda millet hype'landı yani. Ne gelecek acaba yeni falan diye. Path of Exile ne oluyor oğlum ya? Lan görünmez şeylerden dayak yiyorum yine. Anasını avradını. Öyle işin. Hah. Path of Exile hali hazırdaki janrayı ayrı bir yere taşıdı. Ayrı bir boyut kattı. O yüzden çok hype oldu. Aynı şekilde ikinci oyunu da o yüzden hype oldu. Yani ARPG janrasının üstüne koyduğu için. Ama onun dışında böyle aman aman hani diğer oyun türlerinden oyuncuları bir araya getiren hiçbir şey yok. İki oyunda da. Hep fixtir kitleleri yani. Ha, Diablo 4 ile bir MMO'cu tayfayı birazcık kendilerine çektiler. Ama öyle... Ay bok gibi oynadım, bok gibi. Öyle çok büyük bir kitle sıçraması yaratmadı bu yani mesela Diablo 4'te. Ha, hala ama tutuyor mu? Tutuyor. Niye? Çünkü janrada yeni bir işte şey yarattılar yine. His yarattılar. Bir İnsanlar yenilik. Blizzard evrenini seviyorlar. Ha evet yani o hissi seviyorlar artık mekaniksel olarak ya da oynanışsal olarak yeni bir şey gelmese bile. Ama bu oyun şimdi hem janraya hem de farklı janralara bambaşka bir şey katacak ya. Yani bence mantıkten de acayip hype'lanması gerek. Acayip hype'lanması gerek ama bunun için de doğru tanıtılması gerek. Nasıl yapacaklar o işi merak ediyorum. Nerede Aha. çıktı? Lumber Mill mi? Gibi duruyor. Evet. Okey. Evet. Tamam. Bir şey değil mi? Tahmin ettiğimden hızlı döndük ha. Şu Megabonk geçen olayı var ya. Çok pardon. Diyeceğini unutma. Ben çok unutuyorum diyeceğimi. yok unutmayacağım. Sağ ol söz verdiğin için. Megabonk Horde olayı var ya. Horde olayında Hı hı. umarım optimizasyon sıkıntısını güzel bir şekilde halledebilirler ya. Zaten optimizasyon Bir yerde çözmezlerse çok fazla- getiremezler o moda abi. İmkanı yok. Evet, İmkanı yerde yok. çok fazla ceset olunca oyun Tabii çöp oluyor yani. Tabii. Ben lütumu aldım sen de al. Hop. Evet. Box lafını kestim. Ha özür dilerim. Allah. Geçen hafta PoE 1'in sezonu başladı. O bir Evet ama bu sefer oynamadım. Ben geçen sezon oynamıştım. İlk defa PoE 1. Allah. PoE 2'ciyim ben normalde. Evet onu da oynadım abi. Onu da deneyimledim. Bilmiyorum beni sarmıyor artık ya çok. Demode geliyor. Diablo aslında 4 çok- bile demode geliyor bana artık yani öyle söyleyeyim. Ya aslında güzel oyun ve çok acayip mekanikler var yani. Ama abi bilmiyorum ben mutlu olmuyorum o oyunlardan artık. İşte hele ki yani böyle bir şey deneyimledikten sonra beni sarmıyor. Benim Diablo 4'ü bırakma Bir de- sebebim oydu yani. Adamlar yenilemek yerine demode mekanikleri makyaj yapıyorlar. Hani diyorlar ki tamam adını değiştirdik. Direkt olarak şunu yapmıyorsun da önce şuraya gidiyorsun artık falan diyorlar. Böyle yeni bir şeymiş gibi. Dalga geçer gibi suratına. Ben de dedim yeter yani. Yeter. Ya bir de bak bu oyunun co-op tarafı çok zevkli. Yani Evet abi. çok fazla yapacağımız bir şey yok ama bak şu oynamak bile bir zevk yani. Tabii. Çok fazla oynamak zorunda değiliz ki zaten. Hayır yani Kesinlikle haftalarca, abi. aylarca, yıllarca bu oyunu mu oynayacağız? Yani başka oyunlar yok mu? Evet Yani- abi katılıyorum. Katılıyorum. Neden bu insanlar sürekli bir oyun oynamak istiyorlar ve eğer oynayamadıkları zaman da oyundan şikayetçi oluyorlar? Ben bunu anlayabilmiş değilim yani. O live service'in getirdiği bir şey maalesef yan etki. Oyuncu camiasında çökerten bir refleks. Yani sezon mantığını zaten getirme sebebi o oyun firmalarının. Bağımlılık yaratalım, kaçırma korkusunu aşılayalım. Oyuncular bir şeyleri kaçırmamak için sürekli oynasın oyunumuzu ki hep bizde aktif tutalım oyuncuları işte.
Oyunda da sürekli bir şeyler satalım, işte DLC satalım vesaire vesaire böylece. Bu da ne oluyor? Oyuncular artık şeyi unutuyor. Lan biz oyunu niye oynuyorduk ki? Oyun oynamak neydi? Oyun oynamak niye vardı? Hani falan diye. Bunu bile sormuyor gerçi, yani zaten soracak hale gel. Ay ben birinin loot'una çöktüm. Üst üste binmiş. Almadım sanıp. Abi. Allah. Hakkınız helal o. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Aslında GGG PoE 2'de veya PoE 1'de 3 ay içinde yeni bir sezon getirerek zaten birkaç hafta, yani bir ay falan o oyunu oynamalarını istiyor. Fazla olması önemli değil. Bu onlara yetiyor aslında. Oyuncular istiyorlar abi. Oyuncular sürekli bir şey istiyor ve sürekli oyunda kalmak istiyor. Ama diyor ki GGG, ya arkadaşlar bu normal bir şey değil. Ya oyununuzu bir Ama yani oynayın. o işte ikiyüzlülük abi. Yani sen hem bağımlılık yaratıcı mekanikler ekleyip oyuna, hem de o bağımlılık yaratıcı mekanikleri belli bir süre oyuncuyu tatmin edecek şekilde sunamazsın. Eğer o mekanik bağımlılık ediciyse sen o mekaniği sınırlı bir süre vermemen lazım, ya da neyse o dopamin hissini yaratan şeyi oyuncuya sınırlamaman lazım ki oyuncu onu istediği zaman oynasın, istediği zaman salsın. Ama işte bu da şunu doğuruyor. Ne oluyor o zaman? Oyuncu komple sıkılıyor oyundan. Yeni bir şey olmamış oluyor artık çünkü. Hani komple sıkılıp salıyor. Ne oluyor? Oyun oynanmıyor o yüzden de. Yani bu böyle birazcık paradoks bir durum. O yüzden sezon mantığı yapmak zorunda kalıyorlar ki bir sonrakini beklesin. Bir sonra işte şey mantığı yani. Oltanın ucundaki havuç mantığı tamamen. Oyun ölme. Biz geldik. Hoş geldiniz. Senin hoş oyununu geldiniz. öldürmeye. Biz Yani geldikçe oyun ölüyor. vallahi bu arada ondan olmuş. Doğru. Sonradan evet, sen söyleyince ayıktım. O kadar normal geliyor ki bana artık sürekli laglanmak, donmak. Yani velhasıl hani şey abi, bu oyunun güzel yaptığı şeylerden biri o. Bu oyunda da bağımlılık yaratıcı şeyler var işte. Ne bileyim, bir build yapıyorsun. O build'i bitirmenin yarattığı his çok güzel. Ama mesela o build'i yapana kadarki süreçten dolayı sen hemen yeni bir build daha yapmak istemiyorsun. Uzunca bir sürede o build'i oynamak istiyorsun. Tadını çıkartmak falan hani. Ya bence bu daha önemli. Ama mesela ben oyunun ilk o keşif hissinin verdiği o tatmini de arıyorum şu an. Onu da nasıl çözecekler? DLC ile çözecekler işte abi. Genişleme paketi, al sana yeni harita, al sana yeni puzzle'lar, yeni mekanikler. Ya böyle olduğu zaman daha keyifli bence. Ne olacak? Çünkü ben yarın öbür gün sıkılacağım mı bu oyundan? Tamam. Salacağım abi, başka oyun oynayacağım. Çünkü dediğin gibi ya, sabahtan akşama her gün 7 gün 24 saat ben bu oyunu oynamak zorunda değilim ki zaten. Öyle olunca saçma oluyorsun. Toksik bir sevgili ilişkisi gibi bir şey var şu an oyun sektörüyle oyuncular arasında. Bunu artık oyuncuların da fark etmesi ve buna prim vermemesi lazım bence. Hey oyuncular, ayaklanın. Kendinize gelin. Hadi sendikalaşıyoruz falan böyle deyip, ya abartıyorum tabii de. Şeyde başladı bu ilk işte mesela Battlefield'ın o şey tayfası. Hardcore böyle fanları, fanboyları. Baktılar ki Battlefield artık bok gibi bir oyun çıkartmaya başladı. Gitgide boka sardı. Kendi işlerinde artık pre-order yok. Pre-order almıyoruz falan diye Reddit'te, forumlarda falan başladılar böyle şeyler yapmaya. Günün sonunda işe yaramışa benziyor. 2046'daki fiyaskodan sonra adamlar bak şeyde, Allah sen söyle adını, Battlefield 6'da en azından bir şeyleri düzeltmişler. Her şey olmasa da sayısal olarak da bunun kanıtı var yani. O aktif oyuncu sayısı satışlara vesaire baktığında. Ama demek ki makyajlamışlar ki günün sonunda tutamadılar yine. Hani kendi oyuncu kitlelerini bile elinde. Ark Raiders gibi bir şaheser geldi. Kardeşim kalkın dedi, büyüğünüz geldi dedi. Oturdu masaya. Yani bu işler böyle. Bu işler böyle. Bu oyun da belki o yüzden Diablo, Battlefield'a kalk büyüğün geldi çekebilir gibi geliyor. 1.0'da doğru reklamlama vesaire yaparsa ve
optimizasyonu vesaire nispeten kusursuz diyelim yaparsa. Kusursuz yapamazsın tabii ki ama o şeyi verirse, sen söyle adını. Ha, burayı da temizledik. O zaman üst katlar mı kaldı sadece? Yok, şurada içeride vardır. Gelin ben de. Okey. Burada vardır. Yani bana şu an mesela bu oyun aşırı güven veriyor. Şu an bu oyunu yapması gereken tek şey çıktıktan sonra aynı bizlere verdiği bu güveni bu oyunu daha önce hiç oynamamış, deneyimlememiş oyuncuya vermek. Bunu da yaparsa Kimse yok. o zaman tamam. Tek yukarısı kaldı ya. Yes, tamam. Haydi burada vermiş ol. Bir de PoE gibi, Diablo gibi oyunlara çok zaman harcayacaksın. Günde yarım saat, 1 saat oynamakla, 2 saat oynamakla o oyunları geliştiremiyorsun. Tabii. Yani bu ilgini yapamıyorsun. Ya çok fazla zaman harcaman lazım. Doğru. Doğru. Ya işte bildiğin şey, seni maaşsız çalışan olarak kullanıyor oyun yani. Ben buna karşıyım abi. Ben bir oyunu sırf iş olsun diye oynamak istemiyorum ki ya. Ben hem keyif alayım. Tabii ki bir iş yapacağım. Hani beyin gücü, kas gücü neyse zaman ayıracağım. Bir mesai ayıracağım ona zaten. Ama o mesaiyi sırf ayırmış olmak için ayırmak var. Bir de o mesai dolu dolu keyif ala ala işte nasıl zamanın geçtiğini bile anlamadan yatırmak var. Yani diğer oyunlarda ben bunu hissedemiyordum ki. Yine diyorum ta ki mesela Ark Raiders'a kadar abi. Ben o oyuna ilk başladığım günü hala hatırlıyorum. Yani tutorial'dan ben saatlerce o oyun nasıl aktı falan hiçbir şey hatırlamıyorum ve daha önce oynamadığım bir türdür benim bu arada Extraction Shooter. Hayatımda hiç oynamadım. Sırf Ark Raiders çıkacak diye girdim, böyle bir şey oynadım. Tarkov çakması bir oyun çıkmıştı. Neydi adı? Arena Breakout. Hani girdim mantığına Extraction Shooter'ların falan diye böyle birkaç saat onu oynadım falan. Sonra dedim bok gibi oyun anasını satayım. Millet nasıl oynuyor bu oyunları? Ama Ark Raiders'a bir girdim. Bağımlısı oldum yani. Bu sana geçenlerde Ring of Broken Promises yüzüğü verdim ya, 30'luk. Aha. Ondan bir tane daha gelmiş. Valla. Lazım değilse İşine ona yarar da mı? çökerim. Tabii biriktiriyorum onları ya. Tamam, İleride bu- build yapacağım onlarla. Tamam, onu da verelim. Bir tane de 22'si gelmiş. 22 değil de yok 30, 29 bunlar okey. Şimdi ben bir 15 tane torn efici alıyorum. Speed Farm'a geçelim. Bayağı bir malzeme topladım çünkü ben. Yeter şu anlık. Speed Farm'a geçebiliriz. Oh. Bunları da koyalım şimdiden dursun. Varsa sizde de 3-5 tane alın böyle. Birkaç tur dönelim baştan aşağı. 24 tane var. Oh çok bile ya. Zaten Shallows'la Marine Keeps'e yine... Ya Shallows'a basmayız da diğerlerine basarız o zaman madem bu kadar çok var. Dereden ne? Denizi geçip derede mi? Neydi? Gölde mi boğulacağız diye öyle bir söz var. Ondan işte. Benim atasözleriyle imtihanım. Ben anahtar kelimeleri vereyim. Siz atasözlerinizi yazın. Aynen öyle abi. Nokta tamamla. Bunların hepsini satacağım galiba. Hiç uğraşamam. Zaten şu an Faceit avına ihtiyacım yok. İhtiyacım olduğunda bakarım. Şu an hiç uğraşamayacağım. İhtiyacın olduğunda biz varız. Reis Kral. Eyvallah. Aynı şekilde. Aynı şekilde. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Voxlant'in şeyi de sponsoru da Ultiox biliyorsun. Burayı her yeri o açtı bize. Doğru. Evet, doğru. Kesinlikle Ultiox'un harcadığı efor, farm gücü vesaire hani eşi benzeri yok şu an ekipte. Yok. Geçenlerde o kendi yayınlarında söyledi. O Crimson Desert şimdi 19'unda çıksın. Hı. Bir yayıncısı sponsor olmuş. Oyun onda var. Hani olacak ve canlı yayında oynayacak. Vallahi ben de o oyuna hype'lanıyorum yani. Alacağım galiba. Ben çok sıcak bakamadım ya. Güzel görünüyor, albenili görünüyor bayağı ama ben mesela hiç görsel olarak çok severdim. Black Desert'ı.
Ama hani monetization muhabbetlerinden dolayı çok oynamadım o oyunu ki ben MMO hastası bir adamımdır. Çok severim ama free to play Ama- MMO'cuyum yani ben. Hani Ama Crimson Desert MMO değil, single oyun. evet, ARPG olarak çıkacak diyorlar işte. ARPG değil de işte açık dünya RPG. ARPG diyoruz her şey artık. Evet. Ama hani monetization nasıl olacak baba? Hani oyun içinde pay to progress olacak mı? İşte efendime söyleyeyim, ne bileyim, en ufak şey için bile DLC mi almamız gerekecek? Hani bunları çok bilgi bulamadım ben. Son birkaç gündür bakıyorum ben de internette. İzliyorum içeriklerini falan. Oyunla ilgili bilgi videolarını. Monetization'a dair hiçbir şey çıkmadı karşıma daha. Ki yani Black Desert'ı yapan aynı firma, onların mikrotransaction'ları meşhur yani. Böyle ufak ufak böyle damıta senin cüzdana çöküyorlar onlar. Öyle bir şey Yok, öyle bir olabilir. yapmayacaklar ifade ettiler ya. Valla. Yapacak. Ben öyle duydum. Yani öyle bir şey yapmayacaklarını ifade ettiler. O zaman- Oyunu tamamen Türkçe yapmışlar. O güzel. O güzel. Valla Yani Türkçe dil bizim desteği için- de var. Tabii. Oyun Türkler. Her şey. O yüzden bizim insanımız biraz hype'landı oyuna. Açık dünya ben çok sevmiyorum ama Ben de yapılacak valla. çok şey var. Bulmacalar Çok çok, açmıyor. inanılmaz diyorlar. Hatta şöyle bir şey, denemek için bazı yayıncıları almışlar, oynuyorlar developerlarla beraber. Hı hı. Adam bir bulmaca çözüyor, yanındaki developer'a soruyor, ben bunu bir türlü çözemedim diyor. Adam developer da çözemiyor. Çok iyi abi. Tamam. Meğersem adam o konuyla ilgili adam değilmiş ama Tabii. bak düşün ne kadar şey yani oyun. Oyun çok geniş diyorlar yani. Oyunun Abi tek bir ben- sonu var ama Aha. o oyuna o sona gitmek herkes için ayrı olacak diyorlar. Eyvallah. Eyvallah. Ya abi o kadar genişlik de beni boğuyor ya. Mesela ben RDR2'yi yıllarca hala oynayıp bitirememe sebebim biri de o. Bir diğeri de sistemsel tabii. Ben o oyunu hani böyle düzgün bir sistemde de oynamak istiyorum. Aa, ben gear'ları satmadan geldim buraya. Burada satalım neyse. Ama hani anladığım, zaten gördüğüm kadarıyla şimdi sen de onu diyorsun. Hani RDR2'den bile büyük bir oyun o. Hani açık dünyası olsun, işte yan görevleri bilmem nesi olsun. Abi ben orada deliriyorum lan. Ne yapacağım ki şimdi, oluyorum böyle. Koskoca evrende tek başımaymış gibi hissediyorum. Böyle uzay boşluğundaymış gibi. Kalıyorum öyle ışık Evet. görmüş tavşan gibi. Bana fazla geliyor abi o. Yapamıyorum yani ben onu. Şey de yok, co-op da yok yani herhangi Ha bir evet, bir de o da beraber yok. o Sadece başlığa single yapılamıyorsun. player abi. Ne yapayım ben tek başıma? Hani ben zaten tek başıma takılmak istesem gerçek hayatın içinde akarım. Hayatta tekim zaten. Oyunlara girme sebebim multiplayer. Hani birileriyle bir şeyler yapayım falan, anladın mı? Şu anda çoğu insanda böyle bu devirde, yani online oyun oynayan tayfadan bahsediyorum. Yani çok o açıdan da bana sarmıyor. Bir de muhtemelen zaten sistemim de kaldırmaz benim o oyunu. Steam'de 2060 diyor minimum, ama minimum 2060 diyorsa 2060 da böyle yerlere paspas çeker muhtemelen o oyun. O konuda haklısın. Evet, Yani benim sistemimde en süperi değil ama en bir altında kalacak yani. tabii Yani tabii. daha doğrusu şöyle Ya 4K oynamada sıkıntı benimki de. Tabii Yani tabii. 2K'da. Ya 2K'da anca işte, ki ben daha 2K hiçbir oyun oynamıyorum zaten, hani 1080p'deyim hala. Hani orta ve düşük segmentlerde, ya düşük demeyeyim de orta segmentlerde akar muhtemelen o oyun 1080p'de ya da 2K'da yine. Ama düşük segmentlerde 1080p'de bile muhtemelen o sürecek o oyun. Muhtemelen. Diyelli hoş geldin, hoş geldin. Umarım iyisindir. Oğuz sen de hoş geldin. Oğuz sen, düzeltiyorum. Ya ne zaman gelecek belli değil hala. Yani işte bu son röportajda da kesin tarih vermedi. Kesin tarihi yakında açıklayacağız dedi. Yani o da ya bu hafta hani içinde, bugün salı. Tabii ya artık bu hafta içinde tarihi açıklarlar. Önümüzdeki hafta yama gelir. Ya da bu hafta içinde yarın öbür gün falan tarihi açıklayıp birkaç gün içinde de getirirler, önümüzdeki haftaya kalmadan, hafta sonu falan. Çok uzadı çünkü, yani çok uzadı yama bir. Hani en son bir haftadan biraz fazla sürecek demişti bir röportajda. Onun üstünden 2 hafta geçti zaten. Onu dediğinin üstünden.
Ben bir mallık yaptım arkadaşlar. Torn efficilerimi almayı unuttum. Geliyorum. Bekleyin. Ben de Thor'un evleri almamışım. Ama Yama 1'in hani ben... Ben getirirdim. Olsun olsun, sende de dursun, ben de getireyim. Geç gelmesi bir yandan da iyiye işaret. Çok çalışıyorlar demek oluyor bu. Hani en ince şeye kadar. Ya, pek çok bug düzelteceğiz diye söz verdiler. Forumda da mesela ben işte bu sabun düşürme bug'ı var. İzlediyseniz yayın geçmişlerini veya işte özetlerini orada görmüşsünüzdür bir iki hafta önce. Sabun düşürme bug'ı bu yamada gidecek diye söz verdiler forumda. Şimdi ben o sözü tutmalarını istiyorum, yani yeğlerim. Torn efficilerim kadar nasıl azaldı lan? 60 küsurdu. Ben torn efficilerimi sattım mı? Ne yaptım lan? The fuck? 3 Buglandı tane mı? miydi? 60 küsurdu Yok diye. be, baklanmaz. Sanki. Sen kullanmışsın demek ki. Yok Ben ya. yakarak değil de şeyde kullanmışsın abi. Exalt yaparken kullanmışsın herhalde. Yok yok. Bugün 60 küsurdu ya. Topladım her şeyi. Allah Allah. Nereye Ha. uçtu ki bunlar? Exalt'ta effigy niye kullanılıyor ki? Şeyin yoksa Şeyde, effigy kullanıyorsun. Effigy değil gerçi. şeyde Exalt'ta şey kullanıyorsun. kullanıyorsun. Yok. Exalt'ta effigy kullanılmıyor. Torn Husk, Kullanılmıyor mu? Torn Sinir, Torn Marrow. O üçü kullanılıyor sadece. Evet evet. Torn Husk'la tipi biraz benziyor. Ondan karıştırmış olabilirsin belki ama effigy sadece şeyde yarıyor. Bu Zamazingoları yakmada yarıyor yani. İyiyim, tam uyuyacaktım, bir selam vereyim diye geldim. İyi yaptın, hoş geldin, hoş geldin. Erken uyuyorsun bayağı. İyiyim çok şükür ya. Sağlık, saat güzel yerinde. Bugün birazcık böyle çıktım, yürüyüş yaptım bir de doğada. Hiking şekli misali böyle. Ne deniyor işte? Orman yürüyüşü yaptım. Kendime geldim, doğayla bütünleşme şekli misali. Birazcık. Çok iyi hissettiriyor. Bayağıdır yapmıyordum. Bundan sonra yapacağım ama. 2 günde bir falan yapacağım. Çok keyifli bir şey ya. Bir de böyle ormanın içinde yol yok, bir şey yok yani. O minik patikalar oluyor ormanların içinde. Oradan oraya mı geçsem, buraya dur, şuraya ağaç devrilmiş falan muhabbetleri çok sarıyor. Bildiğin oyun oynar gibi geziyorum, dedim bana bir GoPro lazım. Ben bunu böyle TikTok'ta, MikTok'ta yaparım yayınını. O işlere de bir ara başlayabilirim. Yakın zamanda olmaz ama. Boss aşağıda. Boss aşağıda. Geri döneceğiz. Gene mi? Evet. Dur şunu da Niye öyle keseyim ya. çıkıyor ya? Sevmiyorum öyle. Allah. Oo tamam, Dragon Zaten bizi kesti kesti. bile. Aa! Aşağıda olmadığınız için bir tane düştü. Valla. Ciddi mi? Demek ki Tamam, burada çalışmıyor. Kapalı ki o- mekanlarda geçerli değil ya da. değil o. Tamam. Evet. Öğrenmişsin. Hiç sıkıntı yok canım, ne olacak? Şey o Al, al. zaman. Bıraktı bunu sana. Yo yo, al direkt al. Yükleme ekranı Al, olan gelmiyor. yerlerde geçerli değil o demek ki yani. Hani yükleme ekranıyla girdiğin bir yerde herkesin o şeyin içinde olması lazım. Tamam, Ben şeye öğrenmiş geçtim. Mariner's Keep'e geçtim. Abi alın onu, Radiant falan vardı üstünde. Ya yapıştır babuş. Evet, Çok evet. biz de oradayız çünkü. Şu an kalacak orada almazsa. Ya da artık kim alırsa. Tamam dur o zaman ben gideyim. Tamam, ben gidiyorum yapıştır. tamam. Yapıştır yapıştır. Madem öyle. Radyant deyince gider oldum. Bir cazip geldi değil mi Radiant'ı deyince? Ona ihtiyacım var. Zaten benim gözlem Radyant. Beni itme, beni kalkma abi, beni itme, beni kalkma, hayır. Arkadaşlar bana burada kötü kötü şeyler yapıyorlar. Ağza alınmayacak şeyler yapıyorlar. Bana yaptı bana. böyle. Aa, bu kuş çok fena darladı beni. Tamam, bitti o da. Okey. Bir ara yemek basmam lazım. Do I smell of death? No bro, you are dead, You're not even smelling. You're are dead bro.
Çal. Lootlarınızı almayı unutmayın ha, aman diyeyim. Dragon nerede öldün? Göremiyor. Ah geliyorum bek. Ha kalktı. Yer çekimine Biraz gitti fazla galiba. diyor, acaba neden? Şuraya nasıl çıkılıyor ya? Bilen var mı? Nere ora? Burada bir şey var, onu alamıyorum. Neredesin sen? Dışarıda mısın? İçeride misin? Şurada. Ateş var ya, ateş var ya. Ateş. Tamam. Gel. Hı. Yok bir dakika. kısımda. Ne var orada? Dur bir dakika. Şeyde gelsin de, kutlu da gelsin de. Ha. Şu tarafta. Nereye? Denize mi vurdum? Pardon. Evet evet. Şurası bir saniye. Bir tık götüm yandı. Buraya çıkılıyor muymuş? Ben bunu yeni öğreniyorum. What the fuck? Şuraya, şuradaki zımbırtı alınmıyor. Nasıl Bakayım. alınmıyor ya? Buradan çıkacaksın işte. Al bak. Bayağı o çıkmıyor oraya. Aldım. Aa! Bravo. Ben yapamadım bunu. Ben Sen yapamamışsın. daha kolay çıkılabilir olması gerekiyor gibi geldi bana. Bir dakika şimdi çıkamıyorum ama. Ha yok. A'ya spamlayınca çıkıyor. Yani basılı tutunca çıkıyor. Çıkıyor. Ben bayağı denedim. Serhat hoş geldin. Aleykümselam. Oyunu satın almıştım da Türkçe yama geldi mi oyuna? Türkçe yama gelecek. Türkçe yama üzerinde çalışmaya başladıklarının resmi cevabı geldi forumdan, moderatör tarafından. Moderatör dediğim kişi oyun geliştiricisi değil ama oyun geliştiricileriyle aramızdaki elçi. Ya 1.0'a yetişecek mi, ne zaman gelecek bilmiyoruz ama Türkçe destek gelecek, onu biliyoruz. Üzerinde ne denir? Ar-Ge çalışması mı denir? Altyapı çalışması mı denir? Artık bilmiyorum ama onlara başladı. Direkt FG'yi. Başlamışlar bas. Bu arada oyunu satın aldıysan şimdiden oynamaya başlamanı öneririm. Hani böyle deli gibi oyunu anlamında demiyorum ama oyunun temel mantığını, mekaniklerini anlamak için. Hani birazcık bile İngilizcen olsa bile yine zaten hikayeyi tam anlamıyla anlayamayacaksın. Çünkü çok ağır bir İngilizce dili var oyunun hikaye anlatımı konusunda. Böyle bayağı şey, hem o kraliyet dili hem de o eski İngilizce terimlerle, deyimlerle pek çok şey anlatıyorlar. Pek çok sıfatı da öyle Evet, kullanıyorlar. Bir de hiç bilmediğin kelimeler var. Tabii, tabii. Merim bir şey. Onlar Tabii. da işin içine girince daha da karıştırıyor. Aynen öyle. Yani neyin özel isim olduğunu, neyin sıfat olduğunu falan anlayamıyorsun zaten. Neyi gramer, ne isim falan böyle kafa karışıyor zaten. O yüzden hikayeyi skipleyerek zaten sadece oyunun mekaniğine alışmak için bile oynayabilirsin şu an. Öneririm. Boss neredeydi bu arada? Yukarıda mı? Kestim. Girişte mi? Yok, dışarıda o şeyin orada. Daltarak'ın ilk çıktığı yerde. Okey. Ha, Darağın ilk çıktığı ya. Okey. Kandırılmışız. Evet. Kandırılmışız. Oraya buradan gidebiliyorduk değil mi? Orgötten Yes. biriç miydi? Ben şeyde mesela 1.0 çıktığında ve inşallah Türkçe'de geldiğinde oyuna bütün oyunu en baştan Türkçe bir şekilde bütün sinematikleriyle her şeyle oynayacağım. Ve hatta muhtemelen de bir hikayesinin özet videosunu çekeceğim ondan sonra. Hani ne kadar istemesem de bu oyunun Dora Özsoy'u olmayı istemesem de, Dora Özsoy'u da severim bu arada, o sevin buradan. Chatten de sevenler varsa kalplerini, W'larını, O7'larını esirgemesin. Hani onun o LoL videoları gibi böyle LoL'ün işte şeyini, lore'unu falan anlattığı gibi çok detayına inmeyi düşünmüyorum. Ama hikayesini özetlemeyi düşünüyorum. Eğer 1.0'da şey gelirse, Türkçe dil desteği gelirse. Şunu yapıyor, sonra bu buna bunu yapıyor falan gibi böyle özet bir video. Hani tek tek karakterleri tanıtmak gibi değil ama belki ilerleyen zamanlarda olabilir ama bir tane adını unuttum, bir tane çocuk var yabancılarda. O çok güzel anlatıyor böyle oyunun lore'u ile ilgili. Bir videosuyla tanımıştım ben onu. İşte Wicked evreni kaçlı yıllarda geçiyor diye bir araştırma yapıyor. Oyunda sonuçta hani hayali bir evren bu. Yıl bilmiyoruz, takvim ne bilmiyoruz.
işte 1100'lü mü diyor, 1100 ila 800'lü yıllar arasında mı ne geçiyor bence diyor işte. İşte mimarisine göre, o Yaptım. dönemde giyilen kıyafetlere göre falan bunu belgeliyor. Gerçek hayatta o dönemdeki giyildiğini düşünülen kıyafetlere falan da videoda Allah kanıt sunuyor. O kadar detaylı gireceğimi hiç sanmıyorum bu oyuna. Çünkü ne o kadar genel kültürüm var, ne o kadar tarih bilgim var. Ama oyunun içindeki evreni, oyunun içindeki verilerle belki ilerleyen zamanlarda anlatma işine girişebilirim. Belki. Kişi başı 2 düşüyor sanırım. Evet. Herkes ikişerini çeksin abi. Sular içilsin bu arada. Su içme hatırlatması da yapalım. Ben bu oyunu oynarken çok az su içmeye başladım artık. Geçen gün böyle bir başım ağrıdı. Şu an ayıkıyorum onu da. Muhtemelen çok az su içtiğim için de. Eskiden yemeğe falan bile oynarken, yayındayken yerdim. Şimdi Allah'tan hani uyku düzenini oturttuk. Yemeğe memeğe yiyip açıyoruz yayınları. Bir sonraki bozulana kadar devam diyelim. Oh nice hocam nice. Burada bir sürü legendary var. Ben şunu alayım. Legendary'den gak geldi böyle artık. Hiçbir şey de yaramıyor şu anda benim için. Yaramıyor abi, bir bıktım ya. Lumber mill mi yapıyoruz? Sadece Evet. de satıyorum ben, para kazanıyorum yani. Ha doğru aslında, onun için alabilirim ben de sadece. Doğru. En fazla parayı onlar yapıyor çünkü. Evet. 1.0'da acaba para kazanmak için böyle ekstra bir şeyler gelecek mi? Mesela çiftçilik sistemi falan gelecek ama onları mesela şey yapabileceğiz mi? Pazar gibi oyun içinde satabileceğiz mi? Çünkü Stardew Valley'de bildiğim kadarıyla oynamadım hiç ama market sistemi var sanırım. Değil mi? Olması lazım yani. NPC pazarı falan. Buraya da çiftçilik sistemini ona benzer, onunla kapışacak bir şekilde getirmek istiyorlarsa muhtemelen olacak. Ya tutup da ben atıyorum pazardaki şeyi gidip Fillmore'a falan satmak istemem yani. Yani anladın mı? Stay hydrated. Aynen öyle abi. Aynen öyle. Ya bir de Bir oyun... şey söyleyeceğim. Tabii ki. Prison Desert'ta da aslında böyle bir kaynak toplama var. Yani ağaç kesiyorsun, maden buluyorsun. Aynı şey onda da var aslında, biliyor musun? Vardır canım tabii. İşte RPG ögelerinden dolayı yani işte meslek sistemi falan da vardır muhtemelen onda, hatta arketip muhabbeti de vardır. Yani olmalı yoksa da. Söylüyorum yerini. Şeyde çıkıyor. Oraya direkt uçun. Aynen. Hunter's Fire. Ben koşarak gideceğim galiba. Şundan oraya. Hatta birileri kesiyor. Kesti bile. Belki kesmiş. Ölme ölme oyunum, ölme. Evet. Mobların sesi de çok kısık mesela. Şu an dikkatimi çekiyor o da. Yani diğer efektlere falan kıyasla benim bir şehir atmam lazım bu arada. Çok böyle arkadan geliyor mobların sesi. Sanki yan odadan konuşuyorlarmış falan gibi. Umarım onlar da oturur. Biri benim eşyalarıma çökmüş. Yer açmaya çalıştığım eşyalarıma çökmüş biri. Canı sağ olsun, bu arada dalga geçiyorum kim çöktüyse. Yoink. Allah Allah, kim çöktü falan. Bilmiyorum. Biri yürürken gördüm ama isim vermeyeceğim.
Şimdi ispiyoncu olmak istemem. Birini gördüm yürüyordu önümden. Bir anda Among Us oynamaya başladık No Rest for the Wicked içinde. Imposter'ı bulun abi. Aa, mesela Town of Salem modu gelse oyuna çok keyifli olmaz mı? Düşünsene 4 kişisin, co-op'u 8'e çıkarıyorlar. Ve şehir de var zaten, evler falan var. Co-op'un içinde böyle Town of Salem modu oynuyorsun. Aşırı güzel olmaz mı abi? Fena sarar ya. Yaktı. Ben şehirdeyim. Bekleyin, bekleyin. Bekleyin. Yaktı birisi. Ya onda problem yok da boss'u kesmeyin. Boss'u kesmeyin. Yok, Beni bekleyin. kesmeyiz. Bekleyin. Ben almışımdır 350 ping var, Maç önümü yedik. görmüyorum, hesapla. Canın sağ olsun. Yok, tahmin ettim zaten, bende de ping var çünkü şu anda. Şey olduğunu düşündüm. Muhtemelen dedim normal loot sanmıştır. Yani sıkıntı yok. Canın sağ olsun, canın sağ olsun. Bunu tutabilirim, bundan çok yok ya. Bunları sat. İyi, tekrar bir golda çıktık. Tamam, geliyorum. Gold'ları ne yaptın? Nerede kullandın ya? O kadar kullanılma kapalı bir şey gibi ki. Ya bu karakter yeni olduğu için zaten 2 goldu falan vardı. 2-2,5 goldu. Onları da şeyde 4 Realm'in de Greenwich'ini, işte Mirameris'ini ve Finley'sini farmlayınca 2 gün ardarda Mokoko oldu. Finley özellikle bir item 10 gümüş. Zaten bir tanesinden 3 item alsan 30 gümüş yapıyor. 5 ile çarp 1,5 gümüş yapıyor galiba, değil mi? Öyle bir şey yapıyor herhalde. Yok. Boss'u Şey- kesebiliyoruz mu? Evet, öyle bir şey. Carry Trigger çıktı. Carry Trigger çıktı. Ben buradayım. Herkes buradaysa kesebiliriz. Ben haritadayım. Ben kesiyorum o zaman. 1, 2, 3, 4. Tamam. Dragon burada mı? Tamam, Dragon da oradaymış. Okey. Tamam, ben kestim. Bunun şeyi lazım bana. Seti lazım. Caretaker itemi düşerse. Face it. Bende vardı birkaç bir şey atayım sana. Durable Sen Facet'li onda ne şey arıyorsun? lazım. Durable Facet'li Durable, zırhı evet. lazım. İşte Attack Speed ve Movement Speed'li de şey lazım. Sen söyle adını. Eldivenle don. Aynen, eldivenle don. Aynen öyle. Allah çökerim. Tekrar bir şehir atalım. Anladığım kadarıyla yine dolmuşuz. Ben de bir boşaltayım içeri. Bir rahatlatalım. Geçen biri forumda şey Bakın, yazmış kar bu olan. arada. Çok pardon. Müziklerle ilgili. Bilmiyorum, siz ne düşünüyorsunuz, merak ettim. Oyunda şey demiş, işte şu andaki müzikler yeterli değil. İşte 1.0'da daha çok böyle harita müziği falan. Ve mevcut müziklerde daha güzel olsun falan gibi. Hani siz ne Yo, düşünüyorsunuz, güzelmiş merak benim. ettim. Yo, ben müziklerini seviyorum. Sen ne diyorsun Saygı? Ben Ben oyunun seslerini kapalı oynuyorum ya. Aga be. Kafa şişirmesin diyorsun, o yayını kadar takip grind ediyorum. atıyoruz. Mantıklı, mantıklı. Benimki de şu anda çok açık değil. Doğru. Ben de seviyorum bu arada ya. Bence gayet yeterli hani şu anki müzikler ve ben hani şey dedim çünkü oraya da. Abi besteler zaten güzel. Tamam mı? Hani melodik anlamda güzel. Boss savaşlarında falan o hissiyatı yeterince geçirebiliyor. Haritanın her yerinde de müzik duymamız gerekmiyor ki anasını satayım. Oyunun hani sürekli ilgimizi çekmek için bir müzik çalmasına, bir şey yapmasına gerek yok ki. Mesela ev müziği. Belki müzikleri çok sakinse daha heroik müzikler isteyebilir insanlar. Sanırım öyle bir şey Ya, istiyorlar ama o- yani ama... Aha, Ama ortama müsait mi acaba yani? Tam olarak mesela onu ben en- diyecektim. Ortam da çok sevdiğim müziği- değişken, evet yani. Ben en sevdiğim müziği söyleyeyim mi? Hangisi? İlk çıktığımızda gemiden sonra, yani adaya ilk çıktığımızda, şeye ilk vardığımızda, yani Sacrament'in ilk o hani liman bölümüne, oradaki Hı hı. o
hani meraklandırıcı, gizemli müzik mesela benim çok hoşuma gidiyor. Evet, evet. Yani tam olarak demek istediğim oydu benim de. Yani zaten oyun haritaya göre, duruma göre besteleri çok güzel ayarlamış. Hani oyun demeyeyim de işte composer, bestecisi. Ben her yerde müzik duymak istemiyorum ki abi, ne bileyim. Metin 2 oynayanlarınız bilir mesela. Her haritanın bir müziği var orada, arka planda çalar. O map'te, döngüde, full. Abi kafa sikiyor ama bir yerden sonra. Aynı müziği döngüde dinle. Ya tamam, yalan yok, dinlettiriyor kendini. Güzel çünkü. Ama bu öyle bir oyun değil bence. Yani Wicked'da hani duruma göre zaten işte boss fight'ta çalan müzik seni o moda sokuyor. İşte dediğin gibi orada sahilde çalan müzik işte atıyorum sana o şeyi hissettiriyor zaten. Onun dışında böyle daha da o can alıcı hale getirmeye falan bence gerek yok ya. Orada mesela eğer Bu bir arada, değişikliğe giderlerse üzülürüm yani. Hali hazırdaki şeylerden. Aynen. Bu arada Lou, sende Galatasaray Liverpool maçı mı seyrediyor evde? Bilmem, olabilir. Birilerinden bir şey geliyor çünkü. Birileri gol atınca veya bir şey gelince sesler duyuyorum. Olabilir. Geliyor mu o kadar ya? Ben duymuyorum valla. Mikrofon alıyor olabilir. Yayına gitmiyor da. Ha, buraya geliyor yayına olabilir, gelmiyor. evet. Gitmiyor da kulaklarınıza Steam geliyor. algılıyor. Evet buraya geliyordur. Olabilir. Demek ki iyi geçiyor maç. Evet, bana da geldi şu an. Çok iyi. Benim ikizle peder seviyor ya maç. Benim hiç alakam yok. Ne futbolla ne herhangi bir spor. Yani izleme anlamında. Yoksa arada böyle basket oynarım ama kendi çapımda yani. Onun dışında bir alakam yok. Benim internette sıkıntı var. Çok ping çıktı. Takılıyor karakter full. Ben müsaade isteyeyim. Teşekkür ederim. Farm için düzelirse tekrar hiç problem yok Drag'cım. Dragon'cum. Ben teşekkür ederim oyun için. Tamam. Bir saniye. Benim efeciler yalnız galiba kendi kendine siliniyor. 15 tane aldım. Az önce baktım yine 40 küsür mü 30 küsür mü ne vardı envanterde. Yine üstümdeki gitmiş. Şimdi? Üstümde yoktu işte. Aa, Anlamadım o neden oluyor ama satmadığına eminsin değil mi? yok. O envanterden hiçbir şey satmıyorum zaten, envanterin o bölümünden. Bir tur daha dönelim. Baştan sona. Pestilence dönelim. Tamam. Ondan sonra Evet. yaparız. Crucible. Aynen Crucible yaparız. Şunu da sat gitsin. Yakayım mı? Ha, geldiniz mi? Gelmedin sen. Tamam. Ben hemen ışınlanıyorum. Geldim. Birinci köy Enter the East. Evet abi ya. Dın 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 dın. Aga be. Dın dın dın. Sırf müzikleri için arada tekrar Metin 2 oynayasım geliyor bu arada, yalan yok. Ama dediğim gibi o nostalji hitini aldıktan sonra, o dopamin vuruşunu aldıktan sonra çok kafa sikiyor abi. Hele ikinci köy müziği. Saatlerce orada farm atıp arkada bu müziği dinlemek işkence oluyor. Boss burada çıkmış okey. Metin 2 Türk oyunu mu? Yok ama herhalde dünyada Türklerin en çok oynadığı MMO olabilir. Hani MMO tarihinde. Ya abartmıyorum gerçekten. Bunu kanıtlayamam. Aa, %99 böyle. Psycho sen almıyor musun lootlarını abi? Aa şeyde olmuş. Ben aldım. Olmuş. Tamam. Bir parça bir şey kalmış da yerden hortumladım onu. Ha. Afiyet bal şeker olsun. Eyvallah. Yayıncımıza destek. Metin 2 benim ikisi hala oynar mesela. Onun şeyi çıktı şimdi. Mobil oyunu çıktı. Resmi değil ama ya oynayanlar bilir zaten. Metin 2'den sonra bir sürü çakması çıktı, böyle PvP sunucuları falan filan, özel Boss'u sunucuları. çıkarttım, direkt boss'a gidebilirsiniz. Okey. Benim ikiz de şu an onun mobilini oynuyor deli gibi. Bir ara ben de başladıydım mobile. Allah kaçırdı sıkıntı.
Hangisi? Hangisi? Bunu aldım. Bundan da tahta aldım. Ya eyvallah. Yalan yok bu arada. Bu oyuna başlamasaydım muhtemelen Metin 2 yayıncısı olacaktım. Benim ikiz çok zorluyordu beni. Bir de bizim bir arkadaşımız var ortak. O da ikisi birlikte oynuyorlar. Ya diyor işte gel sen de oyna. Zaten hem işte şey kazanırsın oyun içinden. Para kazanırsın. Ticaret de dönüyor şu anki oynadıklarında. Oyun içi yani bayağı şey sistemi var. WoW'daki... Gerçek para mı? Tabii WoW'daki Action House mantığı düşün. Hem oyun parasıyla hem gerçek parayla alabiliyorsun orada. İkisini. İşte oyun içindeki parayı gerçek paraya falan dönüştürebiliyorsun ama işte official olmadığı için yani resmi Metin 2'nin yaptığı bir oyun değil. Üreticiler işte oyunun dosyalarını alıp şekillendirip kendilerince öyle geliştiriyor. Diyorlar ki biz işte oyunu çok değiştirdik o yüzden de ban yemeyiz falan muhabbeti dönüyor ama öyle çalışmıyor o iş yani. Sen yani her türlü şey yediğin zaman, şikayet yediğin zaman o telifi yiyorsun. Sen söyle adını. Twitch'ten ya da YouTube'dan falan. O spam'ı yediğin zaman. Çünkü Twitch'te şeyde falan böyle korsan oyun oynanması ya da işte ne bileyim çakma oyun diyeyim oynanması yasak. Şeylere aykırı. Yayınının yapılması, videosunun çekilmesi falan. Gencolar. Onu bir salın, adamı hasta etmeyin. O yüzden çok sıcak bakmadım. Bir de aynı şey... Köprüde değil mi bu arada boss? Doğru geliyorum ben. Evet, tamam. Orada duruyor şimdi. O oyunda da şey mantığı var abi. O oyundan keyif alarak oynayamazsın. Bildiğin o oyunu iş gibi oynaman gerekiyor. Tam MMO kafası ya. Hardcore MMO. O senin mesleğin olacak yani. Yani iki mesleğim olacak ben o oyunun yayınını yaparsam. Hem yayıncı olacağım hem de o oyunun şey olacağım. Maaşsız çalışan olacağım. O yüzden Ve saldım. Yani. Ve 9-5 bile değil 7-24. Evet işte tam olarak bak ben ikize de onu diyorum. Diyor işte şu ay şu kadar yaptım falan. Oğlum diyorum asgari ücretle çalışsam daha az mesai süren olacak. Daha aynı paraya denk gelecek. Hatta saat bazlı kazandığına baktığın zaman asgari ücretle çalışsam daha çok kazanmış olacağım mantıken diyorum hani. Olsun diyor en azından böyle yatıyorum diyor. Yani diyorum, mantıklı bir şey dediğin. Hani bir şey diyemiyorum ona da. Adam yatarak oynuyor en azından harbiden. Eyvah. Geldim. Hop. İn yere ya, in yere. Mobilinden para kazanılıyorsa Zaten- iyi, diğer türlü beni sarmadı. Evet abi, mobilinin zaten olayı o birazcık. Hani o şekilde oynatmaya çalışıyorlar oyunu. Çünkü TR'yi oynayan zaten şu an hali hazırda ununu eylemiş, tasına asmış, tarağına asmış neyse insan var. Hani doğrusunu unuttum anasını satayım sözümde. Kimse yeni başlayıp da Metin 2'ye sıfırdan para yatırmadan oynayıp para kazanamıyor zaten. Yani öyle bir dünya yok. Bu mobil versiyonunda da hani tabii ki para yatırırsan daha çok kazanıyorsun. Çünkü daha hızlı ilerliyorsun oyunun içinde. Ama para yatırmadan da kasabildiğin için oyunda item vesaire yapabildiğin için zamanın daha çok harcıyorsun. Çok fazla oyuncu kitlesi var o yüzden. Ben sevmiyorum abi öyle şeyleri. Ben biraz doğrucu Davut'um belli konularda. Her konuda olmasa da. Yani bana çok doğru gelmiyor o şey. Hem çakma bir oyun yapıyorsun hem onun üstünden bir ticaret ağı oluşturuyorsun. Hani nasıl güveneyim ki ben bir de. Ne malum yarın öbür güne tası tarağı toplayıp gitmeyeceğin, her şeyi toplayıp gitmeyeceğin. Ben o oyunu oynadım. Tamam. Yayıncısı oldum. Tamam. Zaten partnerlikte çok kolay veriyorlarmış bu arada. Hani birkaç yüz abonen olsun, birkaç bin izlenmen olsun. Tamam geçmiş olsun hadi. Veriyorlar direkt. Bir de oyunu öv. Oh tamam yani. Oyun kilitlendi mi ya? Kaldım böyle. Bende de. Bağlanır. Aa. Server'dan. Ama şimdiye kadar yapmamıştı. Allah Allah. Bugün bir şeyler var işte. Sıra bu server'a geldi demek ki. Arka plandaki serverlar tek tek böyle DDoS saldırısı yiyor herhalde. Oyunun sunucuları. Yo bana ki Voxent'e girdiğimizden beri iyi gidiyordum. Hı.
Para kazanmak isteyen gidip Night Online PvP server oynar. Adamlar 6-7 yıldır AFK farm yaparak para kazanıyorlar. Ama her halükarda ek iş oluyor. Casual player keyfini almak imkansız. Kesinlikle katılıyorum işte. Tam olarak da onu dedim zaten ikize. Abi dedim ben hani iş olarak yapacaksam bile sevdiğim oyunu iş olarak yapmak isterim. O da bu oyun dedim yani. Hani ben tutup da sevmediğim oyunu sırf para var diye oynayacaksam zaten başarılı da olamam dedim yani. Hani yayınını da yapsam kimse izlemez ki dedim. Ben keyif aldığım zaman bir oyundan izleyen de keyif alıyor. İçerik de keyifli oluyor. Arada girdiğimde oynarken falan böyle komik olaylar yaşıyorduk falan. Milletle sataşıyorduk falan. Kakara kikiri yapıyorduk. Şey diyor mesela işte. İşte bunları yayında yapsan komik olur, içerik olur. Oğlum diyorum ama şu an keyif aldığım için çıkıyor bu. Ben bunu 7/24 yapsam keyif almayacağım ki. Monotonlaşacak. Böyle artık küfrede gireceğim oyuna. Oo ne oluyor? Harita aşağı düşüyoruz sandım. Gidemedik buradan. Evet evet. Geri burada evet. Geri burada başlattı. Bir daha abi. Server yükleyemedi kendine şey yaptı. Reset attı. Bu sefer olacak inşallah. Acaba üçümüz de aynı anda ışınlandığımız için mi çöktü oyun? Ve Ben de onu galip. düşündüm. Değil mi? Yok ya Aynen. az önce de aynısı oluyordu şeydeyken. Neydi? Finalistan Doğru. mıydı? Doğru. Yok, Together'da. Together'da da oluyordu. Allah Yine Allah, aynısı gene olacak kaldı. galiba. Bir Together mı atsak? Yok bugün Breach oynatmayacak ya. Hı. Ben Yok, kaçıyorum. şöyle yapalım. Tamamdır Saykocuğum. Biliyor musun? Size iyi oyunlar, iyi Eyvallah. eğlenceler. Yayın için teşekkürler. Eyvallah, sağ olun. Rica ederim. Teşekkürler. Evet. Görüşürüz. Abi biz de direkt şeye geçelim. Crucible'a geçelim o zaman ya. Crucible dönelim. Tamam. İlk önce şu bir kendine gelsin veya ne yapayım? Oyunu kapatıp açayım mı? Valla ben bir daha bir bekleyelim. Yine burada başlatırsa bir Alt F4 çekip girelim ya. Alt F4 çekip Vox'a girelim. Olmazsa Alt F4 çekip Together'a gireriz. Var bugün bir şeyler var agalar. Bugün bir şeyler var. Bakalım açıklama var mı hiç Steam'de falan. Forumda Kütüphane. var mı? Foruma da bakalım. Evet iyi dedin. Wicked. Öne çıkan ya 6 Mart'ta en son. Yok. Forumda. İşte simple yok. Hayır diyeceğim ki acaba benim internetimde mi bir problem var o yüzden sunucu benim oluşturduğum yavaş diyeceğim ama Vox'ta da aynısı oluyorsa şu an Voxland'deyiz. Oyunda bir şey var Yok, bende demek de oluyor bu. Evet oyun serverlarıyla sunucularıyla alakalı bir problem var arka planda. Is there yazalım ya. Is there a problem with servers right now? Cause since kaç saat oldu yayını Bak açalı? gene aynı yerde başlattı. Aynı Bizi yere mi çekmeyi attı? göndermiyor buradan. Okay. Aynı yere attı. Peki bir şey yapacağım şimdi ben. Ben yukarı çıkacağım. Nereden? En yakındaki yere gidip oradan bir şehre gideceğim. Okay. Başka bir yere. Ben de o sırada forumda şey oluşturuyorum. Bug report mi desek, Wicked General mı desek? Feedback diyelim. Optional tag, server. Yok. Optional tag koymayalım. Since 2 hours. Game. Crashes. Or turns unresponsive while trying to travel between whispers both in co-op and single player.
I didn't have any crush, but turned unresponsive couple of times after the game. Unfreeze. It teleports me back to the start, to where I was at. Sanırım doğru yazdık. Yapıştır. Yok, gene takıldı ya. O zaman abi bir şeye geçelim. Together'a geçelim. Plus edit ekleyelim. Edit it keep happening on multiple realms, not only mine, also my other friends realms are have the same issue. Bakalım. Markete gittim geldim, ne oldu, çöktü mü komple? Bendeki ping bundan o zaman. Evet evet, yani bir problem var. Bizim Voxland'de de şu an şey olmaya başladı. Tepki vermiyor oyun. Işınlanmaya çalışıyoruz, tepki vermiyor, sonra bizi geri olduğumuz yere ışınlıyor falan. Olmazsa ne yalan söyleyeyim, ben de salacağım. Bu tarz şeyler keyif kaçırıyor bende, aşırı keyif kaçırıyor. Yani donma, işte crash vesaire vesaire, bug, bu sabun bug'ı gibi. Oynanışa doğrudan etki eden bug'lar çok tadımı kaçırıyor. Tatsız tatsız devam etmektense deneyelim bakalım Together'da bir problem olmazsa Crucible Farm'ına geçelim. Olmadı. Dalgalanıyor ping. Yüzlerde başladık ama dur bakalım. Dur bakalım, çözeceğiz. Hadi at beni hemen. Attı, tamam. Oh. Attı. Evet evet. Ben zaten oyunu kapatıp açtım. Okey. Ama bir ping dalgalanması var yine. Bir ping dalgalanması var. Adam olmam, hoş geldin. Merhaba. Umarım iyisindir. O ikisinin de kesin tarihini ve kesin cevabını bilmiyoruz. Türkçe dil desteğinin geleceğini biliyoruz. Artık en azından çalışmaya başladıklarını biliyoruz. Ama zamanı ile ilgili hiçbir fikrimiz yok ikisinin de. Oyunun çıkışıyla ilgili bildiğimiz, ne zaman çıkışıyla ilgili bildiğimiz en kesin şey GTA 6'dan hemen önce veya hemen sonra çıkmayacağı. Ben en alt katı temizliyorum. Burası bitti. Şu ikisi mi kaldı? Yo, bunları saymaması lazım. Üst katta kaldı galiba o zaman. Evet, Ben orta kattayım. tam en üst katta bir iki tane kaldı galiba. Yo, burada kalmış, okey. Yok burada kaldı. Ben de. Tamam. Kör topal 5 tane Radiant Ember almışım, kafi değil. İstiyorsan Crucible'a gelebilirsin bu arada. Dragon. Evet ona biz de bayağı sevindik ya. Forumda bir tane moderatör arkadaş bahsetti ondan. Yani arkadaş dediğim bizim arkadaşımız değil de sürekli şeyde forumda gördüğüm moderatörlerden. Bu en son dil destekleriyle ilgili bir post paylaşılmıştı işte.
gönüllü olarak yardım etmek isteyenleri bilgilendirmek için. İçinde böyle Fransızca vardı yanlış hatırlamıyorsam. Türkçe yoktu. Biz de tekrar post açtık forumda. Dedik ki böyle Türkçe de gelsin abi. O moderatör de bize o postu attı, Discord postunu. Dedik ki burada Türkçe yok. Ha diyor, ben içinde hangi diller olduğunu bilmiyordum falan diyor bize. Sonra işte biz olsa zaten Türkçe, biz başvuracağız ona, gördük onu falan dedik. Benle birlikte bir kişi daha falan bahsetti ondan. Ondan sonra bir süre sonra şey cevabını yazdı. İşte ilgili birimden Türkçe dil desteğine bakacaklarını bilgisini verebilirim falan gibi bir şey dedi. Yani hani they're gonna looking for Turkish language support dedi. Backend'ine girişecekler demek oluyor bu da benim anladığım kadarıyla en azından. Ama 1-0'a yetişir mi? Ya da 1-0'dan önce gelir mi? Orasını bilemiyoruz maalesef. Onu söyleyemiyoruz maalesef. Ben bir satış yapacağım sadece. Durability all işimiz yok. Bu %5 işimiz yok. %20'de %16 olabilir ama çok bir build de kullanmayacağız. Hepsini sat gitsin abi. Para paradır. Hala çok ping var. Okey. Bende de droplanıyor fena. Bak, sol üst köşe hep kırmızı turuncu. Sana şu yüzüğü vereyim. Okey. Ben de sana şunları vereyim. Yeni build yapıyorsun, lazım olacak. Ne demek. Ama Türkçe dil konusunda ben şeye razıyım. Hani hızlı gelmesin ama doğru gelsin. Hani böyle bazı oyunlarda Türkçe dil desteği böyle sanki yapay zekaya yaptırılmış gibi, sanki değil zaten yapay zekaya yaptırıldığı için öyle oluyor da. Böyle çok robot gibi hissettiriyor ya oğlum, Android hissettiriyor böyle çeviriler. Çok saçma. Öyle olacağına geç gelsin, ben ona razıyım mesela. Yeter ki öyle gelmesin. Çünkü bu oyunun hikayesi çok derin. Hani dil anlamında da, anlatım biçimi anlamında da, şiirsellik anlamında da. Eyvah. Eyvah. Adaya veda etti. Hadi abi. Kızımı alamadı. Sağlık olsun. Dur. Allah. Çok yakında. Çok riskliydi yaptığım şey. Ben birazcık daha böyle safe oynamaya başlayıp hardcore oynamak istiyorum ileride ama bu sistemle hala çok zor geliyor işte. Düşünsene mesela şu an hardcore oynuyorduk diyelim farazi. Orada laglandım, bir şey oldu yine. Geçmiş olsun. Allah. Kankalar bir miso bana. Yani direkt boşu boşuna ölecek karakterim. O yüzden hiç girişmek istemiyorum. Şey değilken. Optimizasyonum daha iyi değilken girmek istemiyorum o işe. Al. Ama ne kadar dayanabiliriz aslında bir test edebiliriz yani. Ya mantıklı. Onun için de hani sırf yapılabilir ama ben nereye kadar gelebileceğimi tahmin edebiliyorum ya. İlk boss'u geçerim. Sonraki haftalık görevler var ya. Haftalık challenge'lar. Oradaki o ikiz dingiyle öleceğimi adım gibi biliyorum. Hani 2 tane böyle büyük baltalı şey var ya lavuk. Haftalık görevlerde. Orban Glace'de veya Shallows'ta çıkıyor. Vallahi şanslı bir silah veya zırh bulamasak ilk boss'u da bilemiyorum yani. Yok, ilk boss'u çok rahat geçerim ben, ona eminim. Ya kendi adıma. Onu çok ya ezbere biliyorum her hareketini.
şımarıklık yapmadığım sürece, doğru oynadığım sürece geçerim ilk. Ya çocuklar kaybolun. Ona adım gibi eminim. Ama mesela Crucible'da ya da işte şeyde Pestilence bosslarında falan çok dikkatsiz oynadığım için genelde ölürüm ya. Onun için en az bir 200-300 saat daha oyun oynamam lazım. Ben bu oyunu çok Souls-like gibi oynamadığım için, o kafada oynamadığım için çok umursamıyorum. Ama umursamam lazım aslında. Kanka hadi yat aşağı. Pat 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 pat. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Gel 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 gel. Çok erken bastım. Yat aşağı. Abim. Aha. Hadi bakalım. Şansına Dragon. Hadi. Quick. Ah Quick yok. Focus Cost 6. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Bu build de çok keyifli ya. Çift eli böyle çok şeymiş gibi hissettiriyor. Bildiğin çift el blender yani böyle. Çift el büyük kılıç değil de bıçak kullanıyormuşum hissi veriyor. Seviyorum. Rün saldırıları çok hoşuma gidiyor bu silahın. Unlucky babuş. Ama onu farmlaman çok uzun sürecek senin ya. Hani hem minimum focus cost istiyorsun hem de quickly gelmesini istiyorsun yani. Hani Faceit umurunda olmasa hadi diyeceğim daha kolay bulursun ama ikisini aynı anda denk getirmek biraz zor. Bir de unique eşya ya. Hani legendary eşya. Zor. Zor olacak babuş. Aha bir şeyler oldu galiba, bizimki bağırıyor yine. Evet ama bir bağırma bir şey oldu. Gol yedik galiba. Olabilir. Allah. Gel lan buraya da atla. Şu karşıdakine de neyse. Şu senin zıplamalı rünün var ya. Uzaktaki moblara da bastığında gidiyor. Yani ok gibi kullanabiliyorsun. Kim? Ya ben mi? Evet evet. Mesela geldin ya, bak çıktın yukarı, burada bastın, karşıdaki moba da gidiyor o skill'in mesela. Şu an yok da. Aa. Evet evet, onu diyecektim ama direkt aşağı atladım. Güdümlü gidiyor senin o uzak vuruş şeyleri. Gerçi nerflemiş de olabilirler. Yok hala güdümlü gidiyor aynen bak. İlki etrafından dolaştı gitti böyle. Yani direkt olarak mobun dibinde olmasam da uzaktan ateş edince de gidiyor onlara. Allah gidiyordum az kalsın ya. Çok ballıyım ha. Çok ballıyım, çok ballıyım. O mob ölmeseydi ve saldırım bozulsaydı geçmiş olsun. Moka koyduk. Bir anda da bu arada 4 tane kriti health on kill'e getirmemiz işe yarıyor biliyor musun? Bir candan canım direkt fulleniyor çünkü kill alınca. Evet o açıdan iyi yani. Bir tek o açıdan iyi ama. Bunun dışında hiçbir şey yaramıyor. Kötü gün dost oluyor yani. Evet evet biraz öyle. Ama şeye çok üzülüyorum işte abi. Hani mesela bir build yapıyorum çok hoşuma gidiyor güzel diyorum çalışıyor bilmem ne falan ya. Sonra işte 1-0'da oyunum tamamen bambaşka bir oyun olacağı gerçeğini hatırlıyorum. Yani
build'lerin %90'ı 1.0'da böyle çalışmayacak. En azından oyun sonunda yani. 30-40 level'a kadar yine böyle çalışacak tabii ki ama. Şu şeyi alsana. Arkadaki büyük sandıkta bir tane bariyer taşı var büyük. Olur, tamam. Tamam. Ben alamadım, yerim kalmamış. Okey. Bakayım ben de satayım bir şeyleri ya. Olur, sat istiyorsan. Satayım bir şeyleri ya. Bu ne ya? Olmuş. Oha. Ya satıyorum bütün bu ürünleri ya. Ürünler çok başım Sat, belası. Sat. Gerçi hepsini de satma. Bazıları eşsiz olabilir. Unique ürünler var. Hani düşme oranı düşük olan. Onları Onları bir sakla. listelemek lazım ya. Evet. Ben de bilmiyorum da adını az çok bilmediklerimi tutuyorum. Hani çok aşina olmadıklarımı. Abi ona bir şey lazım. Oyunda o kadar çok ürün var ki. Yani hani taşları bir nebze ezberliyorsun artık tamam ama ürünleri yani imkanı yok abi. Evet. İmkanı yok. Tamam sat. Şunu vereyim sana. Ne o? Taş lazım olur ya sana. Olmaz mı? Yok be. Olsun olsun. Var bende. Neyse alayım. Ver. Ben sen al dedim yani. Ha, okey okey. Olsun. Sonuçta bariyer taşı iyi bir taş. Tabi tabi. Erken oyundaki en güçlü taşlardan biri ya. Ya. Şeyde de yarıyor oyun sonunda. Bizim peri build'inde çok işimize yarıyor işte. Silahlarda da onu kullanıyorum. Burası da kalabalık. Düşüyordum Nice ya. hocam. Ben yukarı çıktım, arkayı sana bıraktım. Burası temizlendi. Ya kaçma işte kanka. Hadi uğraştırma be. Uğraştırma be kanka. Bu arada Dragon sen Crucible'ı farmlarken şey yapıyorsun değil mi? Spesifik bir silahı farmlarken o gir çık muhabbetini yapıyorsun değil mi? Yapıyorsundur herhalde. Yani o yöntemle tahmin ettiğinden daha hızlı farmlayabilirsin belki. Tek başına da olsan. Direkt sarı item düşürdüğü için sadece. Bir tane speed farm build'i yapıp böyle tek atan mage build'i. Siz nasıl bir can kaldınız? Nerede? Hani execute olmanız gerekiyordu sizin? Bu nasıl bir saçmalık? Ne oluyor? Peri yedim abi mobdan. Normal mobdan peri yedim. What? What? Of. Aman dikkat edin. Yalnız burada Crucible'da yere moblardan epey bir yiyecek düşüyor. Ya şey de çok düşüyor da ben üşeniyorum toplamaya ya. Nedir? Vallahi şu? ben alıyorum abi. Yiyeceğe bağımlıyım çünkü. O zaman ben de alayım madem öyle. Artı basma malzemesi falan da çok düşüyor. Kumaş mumaş. Onlar da bayağı düşüyor. Tüyleri canlı öldürüyor. Hop 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 hop. Aman abi. Aman. Tamam. Dur bekle. İlk önce bir kendimi bufflayayım. Ona rağmen daha bulamadıysan harbi zor. Ya o silah da çok sık düşen bir silah değil gerçi. Ah. Alright. Ben bunu aldım. Durability increase chop.
Yok, %5 oranı vardır canım drop. Şeyin drop'u düşük. Silahın genel kendi drop'u düşük. Yani o silahı ben çok böyle açık dünyada da, Pestilence farmında da, Econite farmında da çok denk gelmiyorum yani. Silahın kendi drop'u da düşük olduğu için biraz zorluyordur yani o açıdan. Ben her şeyi almıyorum. Bakabilirsin sen istediğin bir şey var mı diye. Yok ya. Direkt eşya satma muhabbeti burası, bir de artı basma. Tamamen. Ay yakmadım ben değil mi? Yaktım. Eyvallah eyvallah. Hanımı verdim. Tararara. Yokmuş bunlar. Okey. Lootları alayım o zaman. Aldın mı sen oradaki lootları? Onları da al. Aynen. Başa gitmesin. Speedrun yapmaya alışınca da bu sefer lootlar değersizleşmeye başlıyor gözümde. Ben bir de video için de sürekli speedrun yapıyorum ki yani hemen çıksın video. Hiç lootlarla uğraşmıyorum. Nice hocam. Ay bu kurtçuklar çok kötü. Ben çok sinir bozucu da neyse ki biz blenderız. Zın zın. Allah nasıl? Öldürdü beni. Valla. Çünkü canım kalmamış. Okey, resetleyebiliriz ya, sıkıntı değil. Şunları da alayım, geliyorum. Canım kalmamış meğer. Sen fark etmemişim. İşte bak yarım can böyle işte kötü. Evet, evet. Bir de Ring of Determination kullanınca sürekli bir gözün cambarında olması lazım. Bir şey söyleyeyim. Bende bir eksiklik var. Benim bir şeye bir baksana. O can konusunda. Bir ayarda bir bozukluk var bende. Şu an full mü canım? Potun basmış hali, maksimum iyileşmiş halin Evet. bu mu? Evet. O yüzden bir bakmanı rica edeceğim. Aa, %60 senin canın eksik o zaman. Fazla, evet, yarı yarıya değil tam. %21 buradan. Oo, %19 getirmişsin zırha. Yani %36 oluyor oradan. Tabii %36, Yapmam %21 gerekiyor. daha %57. Tabii nereden baksan %60 eksik senin canın. Senin bunu amberlayıp şey yapman lazımdı. Exaltlamışsın artık gerçi ama %15 getirmen lazım buna. Hadi en kötü %16. Ama %15. %15 araman lazım. Bunu sıfırlayıp tekrar getirmen lazım ama damage resistance 2 gelmiş. Crit, armor pen 2 crit gelmiş. Yani şu kırmızı max health'i diyorsun değil mi? %19 olduğu Yes, için. Onu yes. O zaten %20 geliyor. Sana direkt %19 gelmiş ve onu exaltlamışsın. Keşke exaltlamadan önce 15 getirseydin ona. 16 bile okey. Ama 16 ve üstü çok... Çünkü 2 ile çarpacaksın. Şey taşından dolayı, Black Pearl taşından dolayı %100 çıkıyor ya 2. Yani %40 oradan eksi can yiyorsun. %20 de şeyden var. Yüzükten var. Oluyor sana %60. Yani canının %40'ı kalıyor sadece. Tabii tabii. Dragon hoş geldin bu arada tekrar. Aynen en mükemmel combo Armor 5, Ring 21 kesinlikle. Ben 21 hala bulamadım ya, o yüzden ya da bir tane var galiba ama
şeyde 15 getirmek için de çok Ember harcamak istemiyorum. En sevmediğim. Evet, bu haritayı ben de sevmiyorum. Hop 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 hop, aman 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 aman. Karşıda var. Ben ona gitmek neyse gideyim hadi. Hadi gidelim. Hangisi? Burada. Bu en kötü harita. Hiç sevmiyorum ben de, evet. Yani yakıncı oynarken bu haritayı oynamayı sevmiyorum. Uzakça oynarken problem yok da. Bir de şeyi hiç sevmiyorum. Böyle tırmana çıktığın 3 katlı bir harita var ya. Şey olan değil ama. Ortasında su olan değil. Böyle kuleli, köprülü bir... Ha bu işte. Allah kahretsin. Çağırdık geldi anasını satayım. Burayı hiç sevmiyorum ya. Lanet olsun. Çık bitmiyor. Çık bitmiyor ya. İşte eşeğin sevmediği ot burnunun dibinde biter misali. Hiç sevmiyorum ya. Siz halledin abi, ben lootlara çöküyorum. Nice. Ben şu yukarıyı alıyorum, devamını size bırakıyorum. Şu yukarı sağ köşeyi ben alıyorum. Düşürdüler beni, ben gittim. Aga be. Orada Aa, oyun buglandı. Aa, Allah, bir şeyler oldu. Bir takıldım. sadece oyun baklatmadı. Şey gitti. Yayın da dondu bir an senin. Valla. Vallahi demek ki internetinde sıkıntı var. O OBS'ten de olabilir ya. Bakıyorum. O da olabilir. Evet, Double Capture kartla muhtemelen. The Canavar, hoş geldin. Ne yaması geliyor abi? Yama 1.0 geliyor. Yani bu Together güncellemesi için en büyük işte bug düzeltmeleri falan içeren, efendime söyleyeyim, nerfler, bufflar, dengelemeler içeren güncelleme. Muhtemelen bekle ışınlama, bekle. Muhtemelen önümüzdeki hafta gelecek bu arada. Bu haftada tarihini açıklarlar. Secret Insight videosu çekip. Ama tam olarak ne zaman geleceğini bilmiyoruz şu anda. Mart içinde geleceğini biliyoruz ama hani Mart içinde ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Mart ayı içinde geleceği kesin ama. Onu kendi ağzıyla söyle. Oo, mükemmel gelmiş. 30'a 11. Ben bunun onlusunu hiç görmedim bu arada. Onlusu hiç daha düşmedi bana. Ya bende var ama önceki yamalardan kalma. Ev sistemi geliyor Yama 1 ile birlikte. Yani evlerin level'ı olacak artık Yama 1'den sonra. Yeni ev eşyaları da gelecek miydi ona emin değilim ama ev sisteminin olayı da şu olacak abi. Eve koyduğun eşyaların, onları yerleştirme şeklinin falan hepsinin önemi olacak şekilde evin seviye atlayacak. Evin içindeki eşyaların değerine göre de tabii ki. Yat lan aşağı. Yat lan aşağı. Şu aşağıda mı kaldı? Bir tane burada mı kaldı? Aşağıda. Yo. Nice hocam, nice. Render'la ilgilenmiyorum ya, çok yok. Para harcamayacağım. Biraz biriktirmem lazım. Para harcarken kazanılır agalar, unutmayın, not alın. Bunlar önemli taktikler. Çat. Çat. Tak. Acaba LoL'cu tayfa bu oyunu keşfedince çok sevecek mi sevmeyecek mi onu merak ediyorum bu arada. Şimdi çat deyince aklıma Zeyt Not Baba geldi. Oradan da LoL'cu tayfaya kaydım.
O mesela seviyor çünkü şeyi. Diablo 2 falan var bilgisayarında görüyorum Zeytnat'ın. İşte Diablo 4 falan var. İzliyorum ben. Çok severim buradan. O7. Selamlar babag. Her gece takımlarımızı giyip uyumadan önce izliyoruz seni babag. Bence LoL'cu tayfa bu oyunu sevebilir yani. Hani klavye mouse haricinde oynarlarsa tabii. Klavye mouse'la oynarlarsa çok aşina alacaklarını sanmıyorum ama. OG böyle harbi old school eski LoL'cu tayfa zaten kesin keşfederse bayılır da. Levo geçenlerde işte oynamış. Psycho mu haberini vermişti chatte. O yayının tekrarını izledim ben. Harbi sevmiş yani. 1-0'da muhtemelen oynar. Şu an olmasa bile. Letilon hoş geldin. Bu build'in videosu haftaya gelecek. Chat'te şu an komut kullanmıyorum çok fazla. Şey olmadığı için hem talep olmadığı için hem de tek bir yayında tek bir build oynamıyorum. Değiştiriyorum. Onun için eğer yayından direkt görerek geldiysen kanala hoş geldin. Abone olursan abi her hafta pazar günü yeni build veya oynanış videosu paylaşıyorum. Ve hepsinin altında oynadığım build'in linki de oluyor. Ama sana şöyle bir güzellik yapabilirim. Bekle. Bekle. Şöyle bir güzellik yapabilirim sana özel. Buyur abi. There we go. I don't know if you're Turkish or not Turkish, but let me explain it in English again, in case if you're not Turkish. So there is no build video currently, but I will be upload this builds video this weekend on Sunday. Yeah, usually I don't use this. What was the name of that mark? Ona koyayım ya. Discrimination mark or whatever commands. I don't use those type of commands in stream usually. Most of the time I directly share the video on my channel. So if you're new to the channel, you can subscribe, bro. Thanks for your interest. Umarım Türk değilsindir de kanka boşuna bu kadar kasmamışızdır. bir attığımız taş kurbağaya değmiştir umarım. Yes. Anyway. Abi adam Türk çıktı ya. Abi adam Türk çıktı. Boşa kastık o kadar götü ya. Hoş geldin bu arada. Hoş geldin. Dalga geçiyorum tabii ki. Teşekkürler. Yeni başladık biz. 2400-2000 hasar falan görünce şaşırdım. Biz arkadaşlar 100-200 vurunca o hasara ya siz de vurursunuz. Onun için evsunları anlamanız gerekiyor. Doğru evsunları kullandığınız zaman her build'de minimum 2000-2500 vurursunuz. İnan bu hasar çok değil. Şu anda bu oyunda çok dediğin hasarlar 10.000'ler, 20.000'ler. Onlar çok. Ha, bu normal. Emin ol. Evet. Sana açıkladım o kadar saat İngilizce ne olur ne olmaz belki Türk değilsindir diye. 2 kere ünlem build yazdığın için. Dedim belki yabancıdır abi. Nasıl saymadı o periyi? Hop çok pardon. Özür dilerim. Özür Bir dilerim. de kafama vurdun ya. Özür dilerim. Bunu sana bıraktım. Kanalda da yeniysen şeyi öneririm. Build nasıl yapılır diye daha yeni bir video paylaştım. Geçen hafta. Orada hangi araçları kullanıyorum, neye dikkat etmelisin detaylıca bahsediyorum. Ondan daha detaylı item nasıl yapılır videom var. Birkaç hafta önce paylaştığım. Bir ay oluyordur herhalde. O videoda da bir itemin baştan sona nasıl yaparsın vesaire. Hani genel hatlarıyla neler kullanman gerek falan onları anlatıyorum. Orada da evsunlara birazcık değiniyorum. Neler yapman gerektiğine dair.
Oyunda en çok vurmanı sağlayacak tek bilgi Efsun bilgisi. Hangi Efsunlar ne işe yarıyor, nasıl çalışıyor, nasıl kullanırsan daha çok hasar elde edersin. Bunları anladıktan sonra her build'de çok hasar vurabilirsin. Özellikle çift el silahlarda. Çünkü oyundaki en çok hasar kaynağı çift el silahlarda. Taban hasar en çok çift el silahlarda. Pek çok oyunda olduğu gibi. Sat gitsin abi. Sat. Sat. Sat, sat, sat. Sat, sat. Okay, let's go. Hangi oyundan başladınız bu arada oyuna? Hazır yeni başlamış birilerini bulmuşken oyunda birazcık database'imizi genişletelim. Hangi oyundan geldiniz ve nasıl keşfettiniz oyunu abi? Bunu da öğrenelim. Şu anda çünkü globalde de gördüğüm kadarıyla oyunun oyuncu kitlesi çok dengeli. Türkiye'de durum ne bilmiyorum ama globalde hani ARPG'ci tayfa da çok var. Yani yeteri kadar. Souls'cu tayfa da yeteri kadar var. Onun dengesinin güzel olması hoşuma da gidiyor bir yandan. Bu da demek oluyor ki oyuncu talepleri hep böyle %50 olacak ya da işte %48 %52 falan. Oyunu ağırlıklı olarak ARPG'ye ya da ağırlıklı olarak Souls-like'a çekmek zorunda kalmayacaklar belli mekanikleri. O dengeyi hep koruyabilecekler. Lan. Bozulduk. Ama umarım o şu screen wipe muhabbetini tamamen kaldırmazlar. Hep söyleyip duruyorlar hani ekranı tamamen temizleyebildiğiniz build'ler istemiyoruz bu oyunda diye ama bir yerde de olması gerekecek de kanka hani odadaki fili görmezden gelmeyelim babuş. Günün sonunda bu bir ARPG de oyun ya, çok pardon. Son mobu sen kes de can topla. ARPG oyun olduğu için de sonuçta hani hızlı farm, speed farm vesaire muhabbetinden dolayı bir rakipleri hızlı kesebilen, yok edebilen build'ler değerli olacak, gerekli olacak, önemli olacak. O kadar da uzak kalmamaları da lazım diye düşünüyorum bundan mütevellit. Eyvah. Poppas. Zunk. Nice hocam. Ben bunu aldım. Çok da yer kaplamasın. Bir iki kere daha dönelim ya, gelin. Madem 3 kişiyiz, değer şu an birkaç kere daha dönmeye. Çok fazla abuse'lamayalım ama birkaç kere daha dönelim. Of. Ona çöktüm bu sefer. Önümde bu vardı. Zınk zınk. Hop, buna çöktüm bu sefer de. Bulmam, keşfetmem kolay oldu. MMO, FPS, MOBA hepsini oynadım. Okey, ben de birazcık o kafadayım. Oo, tamam. Ben mesela Steam'den keşfetmiştim oyunu. Bayağı Steam önerilenlerde çıkmıştı karşıma oyun. Ya dedim bir bakayım YouTube'dan nasıl bir oyun falan. Siktir dedim, böyle bir oyun mu varmış oldum sonra. IGN'e falan çok fazla güvenmiyorum ben ya artık. Özellikle bu Ark Raiders için son yaptıkları muhabbetlerden sonra. Biliyor musun o dramayı bilmiyorum ama.
bekliyorlar. Nice hocam, nice. Şuna çöktüm ben bu sefer. Elimin altında bu var. 3 kişi olunca Ember düşürüyor işte. Düşürüyor. Güzel oluyor. O da çok saçma ya. Tek kişide de düşmeli bence. Yani sadece Legendary düşmemeli tek kişide de. O rastgelelik olmalı. Uş. Hop, buna çöktüm bu sefer. O zaman şöyle yapalım. Envanterimiz dolduğunda üst kata çıkalım. Yani son 2 satırı kaldığında daha doğrusu ki üst kattakilere de yer kalsın. Hadi başladık madem, gidelim. Hemen salmayalım. Benim bıçak. Gerçi bıçak abi çok mantıklı, doğru. Silahın kendi adı bıçak. Şey gibi değil ki. Çift el kılıç gibi değil ki atakları. Harbi bu boyutla bıçak gibi hissettiriyor böyle atakları. Corpse Hammered Blade diye geçiyor. Blade yani. Bıçak. Şunu aldım. Tamam, bir 2 tur daha döner salarız. Yalnız 3 kişide bile tek atmıyor tepeden inmesi yarı cana. Bu güzel. Bayağı tankız demek oluyor bu. Harbi. Güzel. Bu şurada bir şey kalmış. Ha, yok, tamam. Benim loot goblinliğim tuttu. Açtırdan. Gel bakayım, tek atacaksın mı? Ha, değmediyle. Abi şu Corpse Merit çok düşüyor ya. Bu ne? Atak speedliğine düşmüş. Dursun kenarda. Belki bir şey yaparız. Dur. Ben girmedim daha, pardon. Pardon. My bad. Ah. Çok fena lag var bende yalnız ha. Server sapıtmaya başladı yine. Bak, yürümüyor karakter. Bu son olsun, sonra yukarı çıkalım. Allah. Okuk olduk. Kim öldü? Ben. Naybet ya. Oyunun bossları tek atıp geçme mekaniği hoşuma gitmedi şu anda. Yani Elden Ring gibi zorlaması falan gerekiyor diye düşünüyorum. Boss farmından dönüş oyunu. Evet. Zaten oyunu yapanlar da bunu istemiyor. Developerlar da bunu düzeltecekler o yüzden. Yani şu anki hali bir de şöyle bir şey. Oyun daha 30 level'da. Yani biz 30 level'dayız. Oyunun final hali 30 level olmayacak. 60 level olacak. Hani şu andaki güç patlaması 60 level'daymış gibi bir güç patlaması. Normalde biz bu güce 30 level'da ulaşmamamız gerekiyor. Onu dengeleyecekler zaten bu yamada çoğunlukla. İnsanlarda çok bir algı oluşturdu çünkü bu. Sanki oyunu hep bu göçte oynayacakmışız algısı yaratıyor. Halbuki değil abi. Pek çok bu sen söyle adını. Bu güç patlamasına diyeyim yani. Oyun sonunda bu kadar hızlı ulaşamayacağız zaten. Pek çok evsun ya da işte ne materyal neyse ne dersen de şu hale getirmek için oyun sonunda bu kadar kolay olmayacak. Olsa bile o zaman değerleri bu kadar çok olmayacak. Yani numeratik değerler seni çok güçlü yapan.
Bir satış koyup gelelim mi ya? Bir envanter temizlemece yapalım. Tabi 1-0'da bu komple gidecek yani. Komple düzelecek. Şu an absürt bir şey var. Hani bu oyun yeteri kadar güçsüz olduğu için değil. İşte oyun çok güçsüz olduğu için değil. Sen gereğinden fazla güçlü olduğun için böyle şu anda. Hani şey kafası birazcık da eğlensin çocuklar ya kafasında birazcık da developerlar ama şimdi 1,5 milyon kopyayı geçti oyunun satışları. Oyuncuların da kafasında yanlış bir izlenim uyandıracak bu. Thomas o yüzden son röportajında dedi yani bazı oyuncular gerilecek. Hani stres yapacak. Çünkü hani bu kadar güçlü olamayacaklar artık diye. Ama haklı da yani bu kadar güçlü olmaması lazım zaten daha oyunun şu anki halinde bile. Başta hani o suistimal göz ardı ediyorlar ki çünkü o zaman da oyuncular sıkılıp salacak. Hani farklı boyutlar deniyorsun şimdi sınırlarını test ediyorsun oyunun falan. Allah benim envanter yine fıttırdı. Abo. Hayır korkuyorum yüzükler de yer değiştirecek diye de neyse satacağım hepsini ya. Bende de oldu biliyor musun? O hep oluyor. Allah Allah. O saçma bir şey. Şey gibi oyundaki bug'lar virüs gibi demek ki oyuncudan oyuncuya yayılıyor artık yavaş yavaş. Bana bayağıdır oluyor çünkü. Finalistan'da falan da oluyordu. Bu arada Zeus'u gördüm gene bir Rising'de. Evet bugün ben de gördüm ya. Pabucunu dama attı Wicked'ın hemen. Ama Şimdi girdi bir Rising'e. şeyde V-Rising oynuyor ya. Yeni başladı. Into the Wicked var ya. YouTuber. Şimdi şeye kadar Yama'ya kadar açmışsın. Yama'ya kadar şey dedi. Birazcık V-Rising deneyeceğim falan. İşte daha önce hiç oynamadım falan merak ediyorum diye. Bilmiyorum ya beni Wicked sardı abi. Ben başka bir oyun oynayacağımı sanmıyorum ya. Bende var ama beni pek sarmadı. Oynadım biraz ama çok sarmadı. Biraz ağır değil. Değil mi? Yavaş açılıyor o oyun yani. Oyun sonuna ulaşmak falan olsun. O nihai boyutlara ulaşmak. Biraz sanırım çetrefilli. Ya Wicked'da da o kadar kolay değil de. Bir de şey mantığını ben çok sevmiyorum abi. Survival, ana olgunun survival olması. Bildiğim kadarıyla V-Rising'de ana olay o survival, hayatta kalma mantığı. Yani sonrasında evet. build geliştirme falan giriyor. İkinci planda o. Ben o kafada çok yokum. Siz girdiniz mi? Evet, girdik de ben öldüm zaten. İyi. Ben çünkü kendime reset alalım. bir şeyleri koyacaktım. Okey reset alırız. Reset alırız. Ya da sen devam et istiyorsan. Gelmene gerek yok sen devam et. En azından bitir. V-Rising aynı mantık mı? V-Rising aynı mantık değilmiş işte. Ben de oynamadım. O yüzden sordum hani. O daha çok şey gibi ya sanırım. İşte yani sanırım değil ondan eminim. Hayatta kalma ögeleri daha ön planda. İşte base kur, şey inşa et, materyal topla falan filan. İşte yemek pişir. İşte madencilik yap falan. Var mı bilmiyorum ama işte bu klasik klişe hayatta kalma mantığı ögeleri, mekanikleri. Bunlar o oyunda daha ağır. Daha ön planda yani daha ağır basıyor. Build yapma işte class seçme falan muhabbetleri sonradan gelişiyor. Yani anladığım kadarıyla. Vox'un da söylediği kadarıyla. O yüzden bana çok hitap eden şeyler değil ya. Ya ben Valheim işte az önce bahsediyorduk oynadım. Çok sevdim. Hani hayatta kalma oyunu olarak çok güzel bir oyun ama kombatı olsun işte class mekaniği olsun. Öyle aman değil. Hani soft class mekaniği var. Aldığın silahı oynuyorsun. O oynadığın silah senin klasın oluyor falan. İşte level atladıkça statlara veriyorsun falan filan muhabbeti yine var. Karışık yani stat artı soft class. Ama tamam zaten o oyun için o kadar o yani. Daha bir derinliği yok. Hani combat sisteminin de bir derinliği yok. Wicked öyle değil ama. Wicked'da hepsinden böyle everything
What little right into the middle kafası yani, anladın mı? Tam olarak. Her şey kararında ve eşit hissettiriyor. Bunu ben başka oyunda bulabileceğimi sanmıyorum yani. O yüzden de başka oyun oynayamıyorum şu an. Yani Diablo'ya dönsen, Diablo grind Allah grind. Grind Allah grind. Sonsuz grind yani. Bitmiyor oradaki grind asla. Path of Exile zaten. Hani girmiyorum bile oraya. O konuya girmiyorum bile. O konuyu açmıyorum bile. Hani sadece skill ağacını açtığında yetiyor zaten. Skill ağacını açtığın an böyle kafadan 300 saatin gidiyor, anladın mı? Sadece skill ağacı menüsüne giriyorsun böyle. Zınk oyunda 300 saat harcamış oluyorsun yani. O yüzden Wicked is the best ya. Wicked is the way bro. Diablo 2 falan da mesela bana çok karışık geliyor. Diablo 2 mi Path of Exile 2 mi desen ben Path of Exile 2 derim. Yani oynamak zorunda kalsam hangisini oynarsın deseler ben Path of Exile 2 derim. Diablo 2 de çok karmaşık geliyor bana. Özellikle farm atması falan filan. Abi çok gözümde büyüyor. Bir de orada RuneWorld'ler falan var böyle. Unique silahları falan craftlıyorsun kendin falan. Onları ezberleyeceğim falan da. Onları ezberleyeceğim, hep Path of Exile skill ağaçlarını ezberlerim. En azından kaliteli zaman geçiririm hani. Dönemi için çok iyi bu arada Diablo 2. Hani o anlamda bir sıkıntı yok. Ona laf atmıyorum kesinlikle. Ama şu an için mekaniksel anlamda çok demode kalıyor Diablo 2. Hem hayat kolaylaştırıcılığı bakımından çok fazla quality of life eksikliği var o oyunun yani. Oynarken de çok hamallık yapıyorsun resmen. Pek çok konuda. Şu an Wicked'da da var o muhabbetler. Yok değil mi? Var. Ama beta'da abi düzelir diye umuyorum ben o konuda. 10 yıl içinde bu oyunun dönüşeceği hali ben merak ediyorum. İnşallah Allah ömür verirse, ölmez sağ kalırsak. Savaş çıkmazsa. Savaş çıkmaz ya, yok. Savaş abi. İç siyasete falan girmeyelim ama yani bu savaş böyle bir şey değil ya. Benim okuduğum, gördüğüm belgesellerden izlediğim, anamın babamın anlattığı savaş bu savaş değil yani. O yüzden o konudan bir korkum yok, kaygım yok da savaştan önce insanlığın sonunu getirebilecek daha kötü şeyler var ya. Şu anki dünya düzeninde mi diyeyim, sisteminde mi, insanlı yaşama şeklinde. Beni o daha çok korkutuyor açıkçası savaşlardan. Ama dediğim gibi ya, bir 10 yıl içinde bu oyun çok başka yerlere gelecek. Onu ben öngörebiliyorum. Hissedebiliyorum. O vizyonda veriyor kendini zaten. Hani. Oh. Ne kaldı geriye? Cevapsız sorular. Şu arkada mı kaldı? Üst kat kaldı o zaman. Şu üst katta merdivenin arkasında oluyor birkaç mob. Onları da kestiniz mi? Ha, buldum. Yes. Aynen. Onları kesince okoko. Taraftan gitmemiştim ki. Yıldırım hoş geldin bu arada. Diablo oynasan tek düzey item kasacaksın diyorsun ama burada yaptığın şey de farklı değil. Hatta çok daha kısır. Bence şu an yaptığın şey. Eksik olduğun konu şu an bu oyunun endgame'i değil. Yani 60 level 1.0'da endgame olacak diye söyleniyor ve en az bildiğimiz, en az açıkladıkları şu an 2 yeni oyun modu ekleniyor. Hali hazırdaki oyun modlarına da sayısını vermedikleri ve detay vermedikleri yeni özellikler eklenecek. Ve yeni sistemler eklenecek 1.0'da. Yani şu an benim bu oyunu oynama sebebim bir kere diri bir oynanış olması gameplay açısından. Yani ben Diablo'ya 2 yılını gömmüş bir insanım. Diablo 4'e. O oyunda endgame'e ulaştıktan sonra yaptığın tek şey stat kovalamak. Yani
fightlarken vesaire bir şeye dikkat etmen gerekmiyor. Hani gameplay tarzında Diablo 2'den sonra Diablo kendine hiçbir şey katmadı ki. Hatta tam tersi düşürdü. Yani Diablo 2'nin gameplay'i bile Diablo 3 ve Diablo 4'ten daha fazla böyle beynini tamamen kullanmanı gerektiriyor. Ama bu oyun öyle değil. Bu oyunda istediğin kadar güçlü build'in olsun. Hani hatanı affetmiyor oyun. Hata yaptığından ölüyorsun yine. Ki ARPG'de olması gereken bu. Yani doğru oynamayı... Ah dur. İkinci faz. Doğru oynamayı da sana mecbur kılması lazım. Ama günümüzdeki ARPG'lerde işte Diablo'dur, Diablo 4'tür, Path of Exile 2'dir. Bunlar önemli değil. Path of Exile 2'de bak onu yapmaya çalıştılar. Ne oldu? Millet şikayet etti abi bu ne Souls-like mı oynuyoruz diye. Tamam da abi öteki türlü de oyunu oynamıyorsun ki haritayı oynuyorsun. Yani minimap'e bakıyorsun sadece ve butonlara basıyorsun. Yani ARPG ruhu da bu olmamalı, anlatabiliyor muyum? O yüzden Diablo 2'deki grind tamam okey grind atalım zaten ama bir anlamı olsun atacağımız grind'in. Yani bu oyunda attığın grind yine temelde dediğin şey doğru. Aynı şeye hizmet ediyor. İtem arıyorsun falan ama bir anlamı var. Çünkü kombatın bir önemi var. Hani şu an en bozuk halinde bile diyorum bak. Her şeye tek atabilirsin ama tek de yiyebilirsin. Bu her zaman baki. Yani en ufak cezanı bile en ufak yanlışını bile cezalandırıyor oyun. Ama Souls-like kadar sert bir yerden yapmıyor bunu. O dengeyi çok güzel kurmuş. Diablo'da abi build'ini bitirsen bile yeni bir şeyler yapacağın zaman ya da bir şeyi build'inde düzeltmek istediğin zaman dön baba dön baba dön baba dön baba aynı şeyi aynı şekilde yapıyorsun. Ve RNG o kadar kötü ki o RNG seni salmıyor. Hani tam diyorsun ki oh biriktirdim şeylerimi eşyalarımı tamam hadi gideyim artık işte şeyimi atayım. Sen söyledin tempering'imi atayım ya da işte efendime söyleyeyim. Buradaki exalt oradaki karşılığı temper mıydı neydi? Tam diyorsun tamam atayım atıyorsun abi. İtemi buraya çeviriyor. Baştan o itemi bul, ara falan. Hani bu oyunda mesela öyle bir sistem yok en azından. Mümkün mertebe hatırı sayılacak şekilde senin zamanına da saygı duyuyor. Yani bana 9-5 çalış demiyor oyun. Diablo bunu yapıyor. Yani Path of Exile de mesela o konuda Diablo'dan iyi bence. Çünkü en azından craft yapma kısmı daha böyle biraz kontrol edilebilir. Elinde, senin elinde olan şeyler var. Bir yere kadar diyelim en azından. Bu oyun 2 bence Path of Exile'kinden de iyi. Path of Exile'dakinden de iyi ama Wicked'inki. Diablo ikisinden de beter abi. Hani benim Path of Exile oynamama sebebim o kadar zaman yatırmak istememem. Oyunu anlamak için. Beynim yetmiyor yani ne yapayım abi. Ona ayıracağım beyin gücünü atomu parçalamaya falan ayırmak daha cazip geliyor benim için. Diablo'yu da oynamama sebebim çok sığ olması. Yani mekanikleri de sığ, farm sistemi de sığ. Görsel olarak iyi olması benim için yetmiyor artık ama hani yalan yok dediğim gibi hani 2 yıl boyunca köpekledim ben oyunu. Hani sevdiğimi sanarak oynadım ama. Çünkü dedim ki hani elimdeki bu. Ne yapayım oynayayım falan. Ama babuş. Ya bir yere kadar. Hani sürekli aynı pilavı veriyor abi oyun sana. Necro main'dim ben Diablo'da. Bugün bir video izledim işte. Eskiden takip ettiğim buradan selam olsun Skolm Reis'e. Necro King'tir kendisi. O da Türktür aynı zamanda. Sezon 12 Necro build'lerine baktım. S-tier'da hala Shadow Blood Wave var abi. Hani affedersiniz de YouTube'da da yayında olduğum için önümü ilikleyerek affınıza sığınarak edeceğim bu küfrü. Taşşak mı geçiyorsun abi? Sen 4 sezondur, 5 sezondur belki daha fazla artık saymadım bırakalı kaç sezon oldu ama aynı build'i niye meta yapıyorsun? Hani bu noktada senin ya artık her build'in metalaştırılabileceği bir sisteme geçmen lazım. Bu oyundaki gibi.
No Rest for the Wicked'daki gibi istediğin build'e meta yapabilirsin. İstediğin build'le bütün oyunun içeriklerini dönebilirsin bu oyunda. Şu anki haliyle bile. 1.0'da daha da kolay olacak bu. Ya da abi artık sen o zaman hani zaten hard class sistemin var Diablo'da. İşte Mage, Necromancer falan. Onların içinde de artık hard class olduğunu kabul etmen lazım o zaman. Diğer class'ları silmen lazım, anladın mı? Mesela ben örnek veriyorum. Dümdüz Shadow Blight oynayamamam lazım hiç. Çünkü ben Torment 4, işte gizli Torment 5 geliyormuş bu sezon falan. Ben bütün bu içerikleri dönemeyeceksem Shadow Blight'la, sadece Torment 3'e kadar gelebileceksem ya da Torment 2 neyse, ne anlamı var ki min-max yapmanın? Ben min-max yapmıyorum o zaman. Sadece efendime söyleyeyim metadaki build'lere ulaşmaya çalışıyorum. Yani o sezon developerların insafına hangi build kaldıysa ya da içerik üreticilerinin diyelim, o build'de oynamak zorunda kalıyorsun. Bunlar çok demoda abi. Bunların geçmesi lazım. Şükür bu oyun bizi kurtaracak. Oğlum bu arada Thomas şu hallerimi görse yemin ediyorum herhalde şirketten bir fon ayırır. Der ki kardeşim al şu 3-5 doları bugün eve erken git. Sana yemin ediyorum ya. Hayatımda hiçbir oyunu bu kadar övmedim bu arada ama varsa da övgüyü hak eden oyun budur yani benim gözümde. Budur abi. O yüzden Thomas sana sesleniyorum, 1-0'da oyunun içinden geçmeyin sakın. Yoksa bütün bu tükürdüklerimi yalamak zorunda kalırım. Oh. Ay ay. Oh. Yemin ediyorum muhtemelen oyunun Türkiye satışlarını bir miktarını şu kanalda sırtlanıyoruz yani hep birlikte. Gerek videolarla, gerek yayınlarla, gerek gameplaylerle. Ama abi lazım. Yani gerçekten daha çok oyuncunun anlaması lazım bu oyunun arkasındaki mantığı. O yüzden anlatmaya da devam edeceğim. Bizim Türk oyuncu topluluğunda bu daha çok var mesela. Onu da fark ettim. Yabancı oyuncular şeye katlanamıyor. Aynı pilavı yemeye bu kadar uzun süre katlanamıyor. Okey diyor kanka, ben giderim başka oyun oynarım, umrum dışında olur. İstediğin kadar güzel etkinlikler getirmiş ol. Ya da işte istediğim kadar para harcamış olayım oyununa. Umurumda değil diyor. Gidiyor başka oyun oynuyor. Acımıyor yani. Bizde öyle değil ama bizde bir duygusal bağ kurma muhabbeti oluyor abi. Geçen sen mi bahsetmiştin Vox, hatırlamıyorum ama bu hardcore poeciler için işte bahsettiğim muhabbet. Abi sanırsın böyle şey, oyunu sülalesi geliştirmiş ve miras bırakmış gibi böyle adama savunuyorlar abi. Bunun kırılması lazım. Bunun kırılması lazım. Diyorum ben mesela, hala diyorum. Daha önceki yayınlardan da hatırlarsınız. 1.0'da bu oyunun optimizasyonu genişlemezse, düzelmezse ben bu oyunu oynamayacağım diyorum yani. Bu kadar basit. Girerim bakarım. Optimizasyon düzeldiği zaman tekrar gelir oynarım yani. Çünkü ben bu oyuna zamanımı veriyorum sadece. Paramı vermemişim ki. Karşılığını alacağım abi. Karşılığını alamıyorsam niye oynayayım? Yani mantık bu olmalı. Bir oyun oynarken. Allah. Eyvah. My bad. My bad. My bad. My bad. Envanterler ne alemde sizin? Galiba dolmuş bir çıtır. Benimki de dolmuş. Bundan sonra bir envanter boşaltmaca yapalım mı? Sizinki de dolduysa eğer. Oha. Beni vurdular ilk defa. Aman. Senin envanter ne alemde Vox? Benimki full. Benimki de full artı full alamıyorum. şu anda. O zaman bir boşaltmaca yapalım. At.
At. Üst kata mı? Boşaltmaca Yes. mı? Üst kata, oradan da boşaltmaca. Ya şey için o da sırf üst kat. Sen söyle. Dragon için. Oo güzel güzel, yarasın abi. Ben buradan direkt şehre gidiyorum. Bütün sandıklara bakabilirsin bu arada. Benim ihtiyacım olan bir şey yok. Direkt şehir. Şehirke. Chamber mı yaptım ben şehir yerine? Çok iyi. Çıtırdan meyve suyu olma Aa. saatleri geliyor. Crit Tracker var ama sana yaramaz. Insulated var. Ya. Durable lazım. Ama hani yama sonrası için biriktiriyorum zaten ya. Muhtemelen yama sonrasında zaten craftlayacak materyali biriktirmiş oluruz şimdiden. Yaptığımız farmlarla. O build'i yama sonrası yapacağım. Ya yama her an gelebilir de yani. Ya bence bu hafta içinde gelmez gibi. Ya da gelecekse de yarın Bence falan. gelmez. Yarın öbür gün falan duyurmaları lazım ki hafta sonu gelsin. Hani araya bir gün 2 gün olması lazım. Ama en mantıklısı bana geliyor. Hani bu hafta içinde bir gün duyururlar. Haftaya gelir o da yani. Zaten son haftası mı oluyor haftaya Mart'ın? Yok. Ortasındayız Mart'ın tabi. Mart sonuna kadar bekleyeceklerini sanmıyorum. Uf %49'lu gelmiş. Oo, güzel. Dursun o. Ya bir dur, oryantal çekiyor benim envanter yine ya. Yerinizde durun bir. Ha. Yer değiştirmeyin. Oh tamam. Ya hayır. Sabit durun. Bunu da sat. Bu durabilir aslında. Damage increase focus. Evet bu dursun, damage increase'li ya. Buna build yapacağız. Bir sonraki build'imiz bu olacak. Muhtemelen Wind of Death olacak. Yes. Hadi bunu da sat, bir sürü var zaten. Bir ara ben o Wind of... Hı. Ben de yerime şu şeyleri de atayım. Gümüş ne var ne yok. Evet onu ben de yapayım, onu iyi hatırlattın. Onlar çok yer kapladı onlarda. Saat kaç? 11.30. Şöyle yapsak o zaman. Ben Wind of Death build'imin teori craft'ını yapayım şimdi. Ondan sonrasında da bugünlük paydos diyelim çünkü 12'ye geliyor. Zaten muhtemelen bir 15-20 dakikamızı alacak en az bu build'in teori craft'ını yapmak. En azından cebimde 2 tane build'im olmuş olsun ki yama sonrası yapabileceğimiz 2 build hazırda bulunsun. Caretaker var şu anda, büyücü build'i. Bir de bu Wind of Death'e ben yaparım. Damage increase'li gelmiş. De eksik can üzerinden zaten damage'imiz artıyor. Low health build'i olur. Ama muhtemelen low health build'lerini fena nerfleyecekler de biz çalıştırırız bir şekilde. Hangi set lazım sana, basayım ben. Şu an basma. Caretaker'ın iç itemleri lazım. Pantolonu, zırhı. Eldiveniyle kafalığı yok diye biliyorum zaten onun. Sadece pantolonuyla zırhı var diye biliyorum. Pantolona movement speed, zırha da durable lazım. Basma ama. Düşerse aklında bulunsun. Ayırırsın. Bekletiyorum çünkü şu anda. Acelesi yok. Belki o build'den önce başka bir build de yapabiliriz. Yamadan sonra. O duruma göre. Öncelik değil şu anda. Ay. Zırh basalım deyince benim kafanın kayış şekli bir anda. Crit chance kullanır mıyız bunda? Yok. %10'dan %20'ye çıkıyor zaten crit. Aslında biz bunda poise damage ve damage kullansak daha mantıklı Wind of Death'te. Evet.
Crit kullanmayıp direkt. Tabi. Düz vura vura milleti yere yatırma şekli. Burası. Ama bir dursun şimdilik. Belki kullanabiliriz. Tak. Facetsiz sat. Abi. Poise damage increase, crit chance remove. Ha. Güzel silah bu aslında da. Diğeri ne? Diğeri de aynı. Ana, ikisinden aynı düşmüş. Olaya bak. Geçen bir tane build videosu gördüm. Çok hoşuma gitti. Build videosu değil de gameplay videosu paylaşmış forumda biri. Blink'i tam assassin gibi kullanıyor. Böyle Midnight Blade build'i yapmış o şeyle, bıçakla. Zınk zınk arkalarına ışınlana backstep atıyor mobların böyle Crucible'da. Çok hoşuma gitti ya. Hayalimi yaşıyor. O build'i o şekilde oynamayı ben de çok istiyordum böyle. Ama çok üşeniyorum ona build yapmaya şu an. Eskiden yapamıyordun öyle çalıştıracak şekilde doğru düzgün. Şimdi yapabiliyorsun. Bu da güzel de yok ya, damage reduce veriyor. Cık, sat gitsin. Bunları al, bunları koy. O zaman Pythos diyoruz değil mi? Evet. Ya bugün diyordum ben bir 12'ye kadar 1'e kadar akarım herhalde ama birazcık mokokoluk bastı yine. Bir de yürüyüş yaptık ya, orman havası falan deyince. Vücut erken sal beni dedi. Valla teşekkür ediyorum oyunlar için Vox'cum. Yine Değil. Ben teşekkür ederim. bir sonraki yayında görüşürüz umarım. İyi geceler diliyorum. Kocaman öpüyorum seni Vox'cum. Ben de herkese iyi geceler. Sağ ol. Çetim. Dragoncum, senin de eline sağlık. Çok teşekkür ederim. Eşlik ettin bize. Keza katılan diğer arkadaşlara da, gelen, izleyen herkese teşekkür ederim. Bir sonraki yayında yine görüşürüz arkadaşlar.